Selam herkese. Şimdi ayarları yapacağım ben arkadaşlar. O yüzden çok kısa bekleteceğim. Zaten sonrasında linkleri de atıp gruplara arkadaşların gelmesi için haber vereceğim. Çok kısa ayarlamalarımı yapayım. Şu oyun sesi de vereyim size biraz. Ne kadar gelir bilmiyorum ama çok hafif geliyordur arkadan. Ayarlamaları yapayım. Sonra linkleri paylaşayım. Zaten ancak toplaşırız. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş geldin. Hatta WhatsApp'a sen atarsan linki çok iyi olur. Ben de bir yandan ayarları yapayım. Gelir gelmez beğenmen de gözümden kaçmadı Yusuf'um. Hemen ayarlarımı yapayım ben o sırada. Bugünkü konumuz göç arkadaşlar tabii ki. Aa, yani önemli. Çok soru geliyor. Bununla ilgili aşırı bu son birleşmeler vesaire derken hoşlanmayanlar var. Olduğu yeri beğenmeyenler var. Bütün eralara bakacağız bugün, inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. Birlikte göz gezdireceğiz yani net olarak söyleyeyim. Onun dışında şöyle hemen ayarımı da yapayım. Ayarlamaları çekiyorum. Kusura bakmayın birazcık. Zaten ancak toplaşırız. Sonra hep kendimi tekrar etmek zorunda kalıyorum. Evet, ufak ufak toplaşıyoruz. Ben de diğer gruplara atayım. Şöyle bir şeyi paylaşayım. Question answer şeyini de yapalım şöyle. Ayarlamalarımı yaptım arkadaşlar. Yeter şu an.
bizi idare eder. Hemen linki paylaşayım gruplarla. Kimse kaçırmasın. Herodot hoş geldin, Burak hoş geldin, Sezer hoş geldin. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hemen linki ben de kopyalayayım. Çünkü göç konusunu acayip soran var. Çok fazla merak eden var. Nerede bizim grup? Evet, paylaştım. Hatta şöyle bir iki tane şahsi de şey yapayım. Şu an gördüm yazını Yusuf. Sen tam yazmışsın gruptan. Yani içine doğmuş gibi ben de şey yapmışım. Void hoş geldin. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Yani bugün mesela bu tarz mesajlar da geldi. Bozkurt'a da selam olsun. Böyle Red Kit'e de selam olsun. Bir anda böyle mesajlar gelince insan mutlu oluyor, hoşuma gidiyor. Böyle sevdiğinizi, takip ettiğinizi belli etmeniz inanın beni çok motive ediyor. Sağ olun, var olun. Hani kıymetlisiniz hepiniz. Böyle güzel mesajlar geldiğinde inan çok mutlu oluyorum. Özellikle bir faydam olduğunda daha da mutlu oluyorum. Gerçekten çok teşekkürler. Hemen zaten Bozkurt'un da içine doğmuş gibi mesaj atmış. Ben tabii biraz geç görmüşüm. 2 saat sonra görmüşüm. Kendisine davet ettim. Buradaysa da selam olsun. Evet, krallıkları inceleyeceğiz. Tabii merak edilen bir konu. Hemen onu da açıklığa kavuşturalım. Şuradan biraz daha oyunun sesini de açacağım. Birazcık daha gelsin. Coşkun'um hoş geldin. Evet, göç herkesin kafasını karıştırdı. Şimdi yerinde mutlu olmayanlar da var. Çok güçlü eraya düştüğünü düşünenler de var. Şuradan bir kişisel başarıyı da çakalım da. Şey, hatta bir de ben unutmadan çok pardon geçmeden şunu yapabilirsem hemen bir krallık buff'ı alayım da asker basayım çok az. Bomboşmuş zaten. Hemen direkt aldım. Buff benim olacak. Hemen gideyim. 3-5 asker basayım. Çünkü valideyim ben de arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki videoda göstermiştim. Hem bir de filde çok az bir asker kaybettim. Aşırı aktif değilim filde. Daha çok toplayıcı rolündeyim bu fil. Çünkü saldıracak kale bulmak çok zor. Ero 13'ü de buradan tebrikler. Kalkanlarını çok güzel kullanıyorlar. Yani gerçekten keşke bizimkiler de öyle olsa. Adamlar kalkanlarını basıyor, temiz, yakalanmıyor. Sıfırlayacak kale bulması zor, savaşacak kale bulması zor. Bizde maalesef kalkan basmayı unutanlar mı dersin? Süresi bittiği halde işte umursamayanlar mı dersin? Maalesef oluyor. Şuradan valiye de bir bakayım. Kaç yaptım? 4.900 toplamda 14 milyon. Evet 20'ye kadar bir iki tane daha basayım. Zaten hastanemde arkadaşlar yaralım var. Gördüğünüz gibi 360k, 370k var. Birazcık süvari basacağım. Mızraklım çünkü 1 milyon üzerinde zaten. Yeter bu kadar. Bir yandan sohbetimize bakalım. Şey de Paşa hoş geldin. Yunus Emre hoş geldin. Aa, like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hemen şöyle ekleyeyim ben.
Oktay abim hoş geldin sen de. Hemen anket ekleyeyim şöyle. Anketi de paylaştım. Hedefte paylaşayım şöyle. Unutuyorum sonra. 2 saatlik olsun. Bugün göçe bakacağız. Şimdi göç etmek isteyenler var. Benimle birlikte olmak isteyenler de var. Gelmek isteyenler de var. Buradan Turgut'um cansın, eyvallah. Turgut arkadaşımızın da kalesi gördüğünüz gibi sağlam. Eralara bir bakacağız. Şimdi mantıklı olan nedir? Ne yapalım? Nasıl değerlendirelim? Önce bizim bir fili göstereyim. 17-13. Fark açılmış bu arada bayağı. Bu kadar değildi. 1 milyar falandı. 3 milyardan fazla olmuş yani fark. Ama fil böyle hani tabii ki gücün konuştuğu değil de daha böyle nizami, muntazam krallıkların olduğu işte kalkanını eksik etmeyen, aktif olanların belli olduğu bir etkinlik. Filde biz hiçbir zaman böyle çok bir başarı görmedim ben işin gerçeği. Eski 26'da da görmemiştim. Şu an 17'de de 13'e karşı 3 milyardan fazla iyi bir fark yani. Gerçekten iyi bir fark. Ama bu benim gözümde hiçbir zaman bir güç şeyi kıstası olmadı. O yüzden şey olarak değerlendirmiyorum. Sadece 13 gerçekten çok daha bizlerden koordineli hareket ediyor. Onu net söyleyebilirim. Adamların yani arazide avlanmaya çıksan kaleyi bulmak çok zor. Bize bir baktığında nasıl satayım? Bazı ittifaklarda kalkan basmıyor adam yani. Hani uyarsan da basmıyor. Sıfırlanıyor. Jabalalı zaten gömüyü bulduğu gibi patlatıyor abi. Jabalalı'ya bakar mısın? 4,6 milyar yani. Hani e, adam patlatmış yani. Gömü bulup duruyor. Maşallah kendisi bu arada çok aktif biri. Severim de kendisini. İyi bir oyuncu. Coşkunum eyvallah sağ olasın. Desteğin hemen geldi. Bildirim olarak geliyor. Destekleriniz bu şekilde de kıymetli. Dur. Kalbimi de paylaşayım. Kalp atayım. Hedefim bir tane geldi diyor. Ee, Yani bizde daha zayıf koordinasyon. Dediğim gibi kale şey yani kalkanı basmayı nedense zor geliyor millete yani. Ben mesela bugün çok yoğundum abi. 24 saat patlattım dün geceden. Bak hala bitmedi. Kafam rahat yani. Hem farmımı yapıyorum. Hem oyunumu oynuyorum. Yani hani fil dediğin zaten bu yani. Farm yapacaksın. Kabile keseceksin. Fil çıkınca fili keseceksin. Bilmem ne yapacaksın. 100 milyon puan yapmışım. Ki işten kaynaklı o kadar aktif de değilim. Yani doğru düzgün savaşa katılamadım. Zaten savaşacak böyle çok bir güç de yok işin gerçeği. Şuraya bir baktığında Jabalala'yı vuramam. John'a vuramam. Bunlara vuramam. Zafer Türkeş'ine bilmem neye. Karadayı, siyah beyaz, Coşkun'un kalesi oluyor bu da. Yani zaten Kanada, Rio bunlar 250-300 milyonluk adamlar. Ted, Met yani benim için o yüzden biraz daha orta düzey. Böyle biraz daha aşağılarda geçiyor. Vurabileceğim kişi sayısı çok az. Açık arazide yani ben ordu indirsem bu adamlara puan gider. Öyle bir durum var yani maalesef. O yüzden biraz daha çiftlikçi rolündeyim bu şeyde. Zaten bu videonun amacı da o arkadaşlar. Böyle durum yaşayanlar var. Hani mesela ben file çiftlikçi olarak geçiriyorum. Ha sıkıldım mı? Sıkılmadım. Çünkü file hiçbir zaman hani böyle çok abartı, çok beğendiğim bir etkinlik değil. KVK ve çöle bayılıyorum. Çok hareketli ve güzel geçiyor. Ama mesela onlarda da şimdi çölü de düşünüyorum. Ne kadar etkili olabilirim? Şimdi eşleşen krallıklar, eralar belli. Şöyle bir baktığımızda yani abi
13'e bakalım mesela şu an eşleştiğimize bilmeyenler için. Az önce bahsettiğimiz adamların güçleri. John 631. Jabalalı bayağı düşmüş bu arada. Jabalalı'ya ne oldu? O adamın gücü 500'e yakını, 460-470 milyon, 100 milyon kaybetmiş filde. Ama gördüğünüz gibi 5 milyar puan yapmış. Bazen tuzak kaleleri kafa atıp patlıyor. Onun etkisi olmuş büyük ihtimal. Çok güç kaybetmiş. 100 milyon kaybetmiş yani. Bir yandan çayımı yudumladım arkadaşlar. İşte bahsettiğim TED, Kanada falan yani hani bunlara dediğim gibi Shin, açık arazide nasıl vurayım? Karadayı bak yani hep bahsettiğimiz adamlar. Güçler belli burada. Reo, Meo, Etikal. Vurulmaz bunlara. Şuraya bak. Bunlara inemiyorum sahaya. Savaşamıyorum. Kaç tane 200 milyon? 45 tane 200 milyon var. Hani filde güç kaybı da var. Şunları da sen 200 diye say. 50 tane 200 milyon adam var. Nasıl ineyim sahaya? Benim gücüm 160 milyon. Yani birlik gücünün farkı çok oluyor. Ee, O yüzden pek inemiyorsun. Yani 200'ü de geç. Hadi bazen çok nadir de olsa 200'ün kompunu kesebiliyorum da. Abi 230'da falan zaten komplar çok değişiyor. Çünkü artık buradaki güç farkı 20 milyonluk, 24 milyonluk güç farkı yüzükten, taştan, süs eşyasından geliyor. Bu adamın komplarını kesemiyorsun. Yani şuralar falan çok zorluyor. Yapacak hiçbir şey yok. O yüzden kalmak mı gitmek mi mantıklı bir masaya yatıralım. Herkes için olsun bu zaten. Mert hoş geldin. Türkoğlu 27'nin yazdığı 49. Bakalım ona. Dur hatta şöyle yazdığınız eraları ben not edeceğim. Ekstra özel olarak bakacağım. Era 49. Abi Oktay abi bu savaş senlik gerçekten. Hakikaten olman gerekirdi bence de. Burak yazmış 13'e bekleriz. 13'e gelmem Burak ya. Sizin de bizden farkınız yok yani. Şeyden ya zayıfa giderim, ya ortaya giderim ya da olduğum yerde kalırım. Hani göçlük çok bir şey yok. 13-17 zaten birbirinin aynası gibi bir şey olmuş. Emre hoş geldin. Galip hoş geldin. Era 49 geldi bir incelenmesi gereken. Başka böyle erası iyi olan bekleyen var mı? Biz bir başlayalım şöyle bakmaya. Şimdi liderler belli zaten yanında taç oluyor. Arkadaşlar kota da çok az biliyorsunuz. Hatta bir yandan şöyle kotanın fotosunu açayım. Hemen oradan şey yaparım, söylerim. Çünkü unutuyorum. Sadece şeyi biliyorum. Mistik bir arkadaşlar. Lider imparatorluk da olsan, lider olmasan da mistik kategorisi hepsinin bir. Yani güçlü kale geçemeyecek. Mistik dediği de 240 milyon ve üstüydü. Bilginiz olsun. Burada yazıyor mu hatta? Bakayım onun kod ayrıntılarında. Aynen yazıyor. Mistik hepsinde bir arkadaşlar. Benim krallığıma göre bunu gösteriyor. Benim krallığımda efsane 2. Bu normal krallıklarda 3 oluyor. Ben şu an kahraman statüsündeyim. O 3 normal krallıklarda kapasitesi 5 oluyor. Usta, seçkin, öncü diye gidiyor. Bunların da keşke gücünü de böyle belirtseymiş. Daha önceden bildiğimiz için biz buradan hani size göstermek için istemiştim de. Bu 240 ve üstü. Şurası 176 ile 240 arası. Burası 137 ve 175 milyon güç arası. Burası 107 ve 137. Master dedi, usta dediğim alan. Elitlerde 75 ile 107 milyon arası gibi bir şey. Zaten öncü 75'in altı.
3 geldi Yunus'tan. Era 3. 3'e bakalım. Cemre hoş geldin. 11 geldi. Era 31 orayı da geldi. Tamam. 280 mi mistik Mert? 240 ve üstü diye kalmış bende en son. Hmm. 280 ise daha iyi. Çünkü hani böyle 250-260 milyon kaleler için kota iyi olmuş. Dur ben bunu şeye kopyalayayım. Buradan konuşurken de ara ara desteklerim. Şunu bir düzenleyeyim hemen. Word dosyası olaraktan. Dediğin gibi karışık Vanguard, Elite şöyle bir atalım. Master, usta, kahraman, legend. Evet. Öncü Vanguard 70 69'muş hatta burada. Elite dediğimizde 70 ile 96 arası. Master 97 139. Hero 140 179. Legend 180 279 arasıymış. Mert'in attığında da. Yani işte bahsettiğim isimlere çok takılmayın. Mitolojik, efsane, kahraman, usta, seçkin, öncü. Zaten anlıyorsunuz. Şimdi bakalım bahsettiğiniz imparatorluklara. 3 ile başlıyorum. En yakın 3. 3'te Türk var mı? Bu arada çok. Yani ya da şu anki yönetim ekibi nasıl ilerliyor? Bayağı aslında burası lider zaten. O yüzden 200 milyon. Hani böyle tabii ki bizim şu anki eralara göre abartı bir şey yok ama kötü değil. Burası orta diyebiliriz. Çünkü ben bunun altında çok era gördüm. Arkadaşların davet ettiği. Şu üçün yanına orta diye not edeceğim. Sonra bunları ekstra bir değerlendireceğim. Hani göç konusu olursa bilmiyorum şu an kafam karışık. İttifak olarak da 3 tane ittifak var. Hakuna Matata, Call of Wolves, Never Give Up. Adamlar asla pes etme yapmış. 18 milyar birincileri bu. Yani Never Give Up'ın şeyi bu. Bir tane boşta adam var. Mesela ben buraya gelsem 47. olurum, 46. olurum. Aktifliği de varsa sıkılmayabiliriz. Akıncı Bey Türk var. Mustafa Kemal'in askeriyiz var. Hangi ittifakta bunlar? Dikkat etmedim. Never Give Up olması lazım o NGO. Onun kısaltması ama mesela bu farklı bir yerde VFA'da. VFA değil ya WFA. Doğru söyleyelim. Mitokondri belli zaten Türk. Terminator Türk. Hatta burada plakayı da patlatmış. HM'de bu da farklı. Bayağı Türk var gibi üstlerde. Tatanga. Aha da burada zaten bir tane de. Yani şu an galiba VFA'da çok Türk var. Orka da mı Türktü acaba? 88-91 onlara da bakayım. Evet 88'de 91'i ben de merak ediyorum işin gerçeği. Orada aşırı böyle Kraken'in çok değil de aktif oyuncu sayısı fazladır diye düşünüyorum. 13'e 46'ya selamlar buradan da. Hoş geldiniz Aleyhi Akgün, Herodot, Era 3, VFA Türk İttifakı. Evet evet belli ya bayağı Türk var. 13'e Era 3'e orta olarak yazdım. Fena değilmiş. Kim şu an seçtikleri kral? Bakayım.
NGU'dan birini seçmişler. Başka ne dedik? 3'ten sonra 11 geliyor. 11'e bakalım denmiş. Yönetici Jules. Ha, karatenin olduğu. Karate erimiş gitmiş zaten. Latife hoş geldin. Burak, göç ederken nelere dikkat etmen gerekiyor biliyor musun? En temel şeyi söylüyorum. Burada krallık hazinesini parayla açtıysan ve bitirmediysen, biliyorsun bu 80'de bitiyor. Bu sıfırlanıyor ve almamış gibi kapanıyor. Göç ederken mutlaka bunu buradan yükselt deyip imparatorluk parasıyla en azından yükselt. Bu ödülleri 7350 imparatorluk parasını alıyorum. Ama eğer göç edersem, bunu yapmazsam bunların hepsine geçmiş olsun. Bir daha bu parayı verip açacaksın. Tekrardan sonra 80'e kadar kasacaksın. Göçün en büyük avantajlarından biri krallık hazinesini 2 kere alabilmeni sağlıyor. Yani şimdi bir fulllemiş olacağım. Örnek veriyorum. Bunların hepsini cebe atacağım. Sonra göç edersem gideceğim bir yerde tekrardan sıfırdan açacağım. Tekrar yapacağım. Bu paket bu arada oyunun en iyi paketi, en avantajlı ve alınması gereken, böyle hani bu oyuna hiç yatırım yapmayanın bile tek alacağı paket diyebilirim yani. Bu oyunu oynuyorsanız şu paketi almak zorundasınız diyebilirim net olarak. O paketi de almıyorsan oyuna hiç başlama, yani öyle söyleyeyim. Çünkü bu oyun biraz yatırım istiyor ve paranın karşılığını alabileceğin en iyi paket de o. Zaten ayda bir kere alıyorsun onu. 87'ye de not edeyim. Era 87 geldi. 77, Era 77 mi şu anki? 11'e baktığımızda karate bize gelecek diye biliyorum ben. Yani karateyi buradan çıkart. Burası da güçlü. Yani karate gitse bile 7 tane 300 milyon üstüne kale kalıyor. Bir de göçte de buraya gelecek olan vardır mutlaka. Ama Coffee Please. Burada krallık 9 ve 10 olduğu için iki krallık anlaşamıyordu. Şu an nasıl burası, onu da merak ediyorum. Bir de belki 9 buradan göçle bir kısmı gider mi? Ya da işte atıyorum 10'dakilerin bir kısmı gider mi? Yani bu krallıkta azalma olur mu? Onu bilmiyorum. Hani şu an göründüğü gibi kalmaya da bilir. Kaç tane 100 milyon üstü kale var burada? Onu merak ettim. Bizde zaten 300'den fazla. Bizim 300'üncü bile 104 milyondan başlıyor. Buranın da yani gerçekten ortalaması yüksek bayağı. 283 tane kale var. Hatta şu 99'ları da sayarsak 292 tane kale var yani burada da. İttifak olarak da 20 milyarla Divine Imperium birinci. Altında 19'luk Eleven Union var. The Horde var 16.2. Türk İttifakı var 15.2. Aktif ittifak sayısı da Band of Brothers var 10 milyar yine. 5 tane ittifak var, yani bayağı aktif sayısı var bu arada. 11 orta değil, burası güçlü. 11 kötü bir şey değil, gayet güçlü. Kendimi 11'de bir bakayım tekrar. Yani buraya mesela gitsen, karate marete gitti desen, birkaç kişi de gider büyük ihtimal buradan. Yani şuralarda ama
Burada şu an izleyicilerden eski dokuzuncu krallık var mı bilmiyorum ama beni pek sevmiyor ya dokuzdakiler nedense. Sevmiyorlar beni. Göçle uyumlu olduysa abi ne güzel. 580 hesapta geliyorsa bayağı iyi bu arada. Hele ki karate'de kalırsa en güçlü eralardan biri olma yolunda burası da gidiyor. Güçlüler gerçekten. Yani 200'ün üstünde de 35 tane kale var. Hatta 36 de. Göçte de gelirse 37. Ama dediğim gibi buradaki 9 ekibi de çok şey değil. Başka ne dediler? 11'e güçlü işaretledim. 31'den de 31'e bir bakayım. Siz de hep liderleri seçiyorsunuz arkadaşlar ya. Outback var burada bak. Bu adamın birlikleri güçlü. Bir tane Türk bulduk. S31. Osurtur. R31. Şu ittifak şeylerine de bakacağım. 70 Sage S31 yani. Birinci 16. Apex Predators 16. İkinci 13 no Red Sun Rising. Family Forever. 3 tane aktif ittifak var burada. Burası da orta. Yani güçlü değil. Orta bir era. Aktif sayısı biraz daha düşük. Ortalama 200 milyon kalede. 12'de bitiyor. Hadi 13 olsun. Türkler var görüyorum. Mesela Furkan da var. Yani mesela buraya göç etsem 27. oluyorum direkt. Ekip de gelse benle bayağı burada kendilerini yer ediniyorlar. Kapasitede kaldırıyor, orta düzey oyuncuları kaldırıyor aslında. Ee, Burası da fena değilmiş. Ama burada kim yazdı şeyi 31'i? Yani Türkler var mı tam böyle aktiflik konusunda, liderlik konusunda? Nasıl bir işleyişiniz var? Çevik hoş geldin. 31'e bakarken Özbek Yasin hoş geldin. Abi cansın bu arada. Bence de beni sevmeyen kendinde sorun arasın. Yani kime ne zararım olmuş? 18'e gelin kral olun. 18 nasıl ya? Çok merak ettim. Orayı da not ediyorum. Era 18. 33 yazmışlar. 33'e gelin. 33'e de bakalım. Türk çok demiş Latife Öztürk. 18 şey için. 31 için. 27 geldi Berkem'den. Era 27'yi de not ediyorum. O zaman şöyle 18'e bakacağım şimdi. 39 da geldi. Vay anasını. Herkes bir yerden. Abi siz hiçbiriniz göç etmeyi düşünmüyor musunuz? Siz de kendinize bakabilirsiniz hani. Bakın burada birçok teklif var. Yiğit, bu oyunu tam anlamıyla nasıl öğrenirsin? Açacaksın baştan videolarımı, izleyeceksin seri halinde. Oynatma listesinden izle. Biraz yatırım gerektiren bir oyun, onu net söyleyeyim. Şimdi o zaman 18'e bir bakacağım.
18 geldi çünkü. Batman, Hector. Zaten evet, buraya gelip kral olursun ama burada yani yemin ederim böyle bir çılgınlık yapasım da var yani hani sıfırdan bir eraya katılıp böyle yavaş yavaş yükseltmek. Kafam çok gidik ya gerçekten. Şuraya bak adamların şey yani hani Bakunin bu sanki bizim eski 88'de vardı. 46'dan 100 milyon kalesi var. Bizde 46 tane 200 milyon üstü kale var. 300'den fazla bizde 100 milyon üstü kale var. Yani burası iki tane ittifak var. Bizim eranın dördüncü, beşinci ittifakları gibi. Burayı zayıf olaraktan not ediyorum. Orta da değil. Bayağı zayıf 18 ama e, yeni bir krallık kurmak için de ideal topraklar gibi. Kim yönetiyor yani? Yuin ya da açılım ne? Unity ittifakı herhalde yönetiyor. Türkler var mı burada 18'de? Nasıl 18? Senin sunucu Yusuf 49'du galiba. Oraya da bakacağız. 31'e az önce baktık orta düzeydi. Bu 18 yazan arkadaşım şeyde Türkler falan var mı? Nasıl yani? Türkler gördüm 2-3 isim var da var mıdan kastım söz sahibi mi? Merak ettim. Şuradan bir toplama çekeyim. Ya da هر موقع در şunla توانتان kabile yapacağım. بودید آزادی بخش باشید تا عشق مردم به شما هرگز محو نشود. Abi sıfırdan bir şey kurmak istiyorsan 18 biçilmiş kaftan gibi göründü gözüme gerçekten. Değişik. Yani şu an kafam çok karışık. Ne dedik? Bir de 27 dedik. 27 gelmişti. 27 de lidermiş. 27'ye bir bakalım. Sky ittifakından. Day 2 birinci. Burada güçler var. Gerçi zaten lider ittifaktı. Aa bak. Türkler de var. Hey, hey. Ha Hakanların ya burası. Tamam ya. Evet evet onların tamam. Burada çok Türk var. Burayı biliyorum zaten. Letal da Türk mesela. Bak Hakan'ın adını andım hemen desteği geldi. Eyvallah. Burası güzel şu an şey açısından. Yani ne güçlü ne zayıf orta böyle gitmiş. Biraz oturuyor buranın düzeni yalnız bayağı bir oturuyor. Şöyle bir bakacağım. Mesela buraya gelsem 62. oluyorum. Yani gerçekten şuranın era 27 orta yazalım. Burada zaten bildiğim kadarıyla liderlik Türklerde idi en son ama bu birleşme ile birlikte şeyler geldi. Koreli tayfa mı bunlar ne? Artık Çinli mi Koreli mi? Kore galiba. O yüzden buranın savaş saatleri falan çok zıt. Anlaşma nasıl olur? Bakalım bir ittifaklara. Sky bir tık önde. O Koreliler yani basmış abi burayı. Burayı Koreliler ele geçirmiş. İki tane ittifak var. The First Pack bizim Türklerin ittifakı. Ee, Üç tane ittifak var. Güzel. Aktif sayısı orta. Kore ve şey olması kötü olmuş. Saat çok ters bu ikisiyle.
İşte KVK'dır, çöldür, bilmem nedir falan. Burası orta düzey. Siz peki hani göç mü edeceksiniz acaba? Yoksa göç mü alacaksınız? Hani düşünceler nasıl? Onu da tabii ki paylaşmanız lazım değerlendirmek için. 27 mesela burada en yüksek Türk 270 bandının altında. Yani kota falan yetiyor gibi gayet. Göç için Avşar'da 239. Hakan'ın hesapta. Aynen yetiyor yani şeylerde baktığımızda. Aa, Mystic'ten bir kişi bile yok hatta. Legend. Eğer orta şeye gidersek kotası 3'tü galiba. Legend'ın kaç? 3. 180'e kadar. Oradan bir tane kale gider büyük ihtimal ama göç edince tabii ki şey de olacak. Geleceklerden de hiç olmaması lazım. Anlaşaraktan bir şeyler yani göç edilebilecek. Yani buradaki arkadaşlar göç edebilir gibi görünüyor. İşin gerçeği. Akam da Türktü. 180'i geçmiş biraz ya. İnşallah göçten sonra geçmiştir. Kam'ı da tanıyorum çünkü 17'deydi eskiden. Konuşmuştuk. O da Türk. Ben de onu seviyorum Berkem ya. 42'ye de selamlar. Şimdi 42 Harun. 42 ne yapıyor sizin? Evet, burası biraz Yusuf Kore sunucusuna dönmüş ya da buradaki isimlerle hitap edeyim. Türk oldu. Çünkü herkesin anlayabilmesi için. 59'a bakacağız. Not edeyim onu da. 27'yi orta dedik. Era 59'da not ettim. Şimdi 33'e bakacağız. 33 gelmişti. Onun dışında ne var? 18'de sessiz sakin takılıyor. Kaos falan yok. 69 varmış. Lider İttifak'ın 40-50 türkü varmış. Era 69. 91'in kılıçlı sıralamasına. Bakarız ona da. 91'e bakacağım bu arada. Serdar hoş geldin. Şimdi 33'e bakıyoruz. Atif hoş geldin. 42'sin Harun sen 87 ile kapışıyorsunuz. Easy, kolay win galibiyet dediğine göre 42'den çok e, zayıf çıkmayacak. Bakalım. Ama önce 33'e bakacağız. Şeyle gidiyorum. Çağlar'ın sırasıyla gidiyorum ki karışıklık olmasın. Lider değil. Kapasitesi yani diğerlerine göre bir tık fazla ki buraya gelen lider oluyor. Burada aktif var mı peki? O da önemli yani. Aktif acaba kaç kaledir? Çünkü 100 milyon kale bile çok çok az. Buraya baktığımda abi burada sıfırdan yani hani böyle hakikaten oyuna sıfırdan başlayacağım diyorsan 33'ü düşünebilir arkadaşlar. Hani ben arkadaşım çok zayıf kalem. Eee, Gerçekten hani böyle savaşlarda çok eziliyorum. Dişime göre rakip gelmiyor. Benim sunucum bana göre çok yüksek diyen varsa şu an 18 ve 33'ü keşfettik. Abi 18 ve 33 gelişime açık kişilerin böyle gideceği, takılacağı iki tane era olarak görüyorum ben. Bana göre biraz fazla düşük burası. Burada zaman çok Türk varmış bu arada. Ama geçmez ya burada zaman. Benim için geçmez. Yani ben bir de tabii yayın da açıyorum, video çekiyorum. Şimdi buradaki savaşlarda gidip de ben lider olursam ki şu an işte bir kişi var üstümde. Olur gelsem.
Ee, Yani rakip de zayıf çıkarsa işte savaşa gelmeyenler oluyor bu sefer. Harikada. Çünkü rakipleri de buna göre eşleştirmesi lazım. Gelmeyen oluyor, etmeyen oluyor. Sıkılıyorum ben öyle konularda. Farm yapan ekiplerde çok sıkılıyorum. Ama yeni başlayacaklar için güzel bir era olduğunu düşünüyorum. 18 ve 33 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burak, onu değerlendireceğiz. Şimdi tabii ki burada senin gücün de önemli. Göç etmek istiyorsun ama senin gücün ne? Neye göre hani yorumlayalım mesela? Şimdi sen 70 milyon kaleye sahipsen, bak az önceki 33 çok güzel. 18 de çok güzeldi. Atıyorum kalen 70 milyon güçteyse 18'e ya da 33'e gidebilirsin. Hem aktifliği arttırmış olursun o arada, hem de kendini geliştirirsin. İşte Doruk Arenası'nda ezilmezsin, diğer etkinliklerde ezilmezsin, savaşlarda dişine göre rakip gelir. Era 9. Era 9 geldi. Bir 9'a döneceğiz o zaman sıraya. 24 de geldi. Era 24. 42. Onu da not edelim. Aslında bütün Türkleri toplayacaksın gelişmekte olan. Ama işte ya biz Türklerde de çok savaş çıkıyor. Küfürler çok oluyor. 68'e de selam buradan. Şimdi 9'a bakıyoruz. 9 zaten e, lider görünüyor. Ha, Blaze varmış burada, yayıncı. Pro var burada ama Pro bu hesabını oynamıyor. Kraken'i var. Ya şimdi var. Bak bayağı gidiyor. 16 tane, hadi kaç tane? 18 tane 200 milyon üstü kale var. Mesela buraya gelsem 35. oluyorum. Aktiflik nasıl? Bir bakalım. Bir tane ittifak bayağı aktif. Bu da bunlar da diyelim. Ya çünkü burada 170'te bu kadarsa, ki zaten şeyden biliyorum. Pro'nun biraz aktif olmayışından biliyorum. Aktif olmayan kaleler oluyor burada. Mesela şurada Force Order. Yani burası da böyle orta ile zayıf arası gibi gördüm 9'u biraz. Yani lider demişler ama bilemedim burasının liderliğini. Liderlere bakınca burası sonradan girmiş, böyle kıl payı girmiş gibi geldi bana. Orta zayıf diyeceğim bunun yanına not. Buraya göç etmem ben. Yani çünkü Kraken'i var. Evet. Burada Krakenlerden dolayı zaten yine bir dereceye girmesi zor. Üstüne bakıyorsun ama çok Kraken'i de yok. Etkinliklerde de hani böyle wow bir şey yaratmayacak gibi. Böyle tam ortada bir şeyde kalmış burası. Burasını bilemedim. Yani benim mantığıma çok yatmadı. 9'u geçiyorum. Ne var sırada? 30, 20, 31'e baktık. 33'e baktık. 42 var. Aynen abi, yani fil çok önemli şey açısından. Videonun başında bahsettim. Ya bir krallığın gücünü belirlemiyor fil. Yani hani böyle şu krallık buna üstün demiyorsun ama fil neyi belirliyor? Abi bir krallığın nizamını belirliyor. Bu krallık ne kadar kurallara uyuyor, ne kadar dikkat ediyor, oyuna aktifliği var, fark yaratıyor. Neden? Mesela biz bence kağıt üstünde güç açısından daha güçlü görünen tarafız. Ama baktığında 3 milyar 3,6 milyar fark yemişiz. Bunun tek sebebi
alt ittifakların kalkan basmaması yani. Bu ne demek? Adamlar oyuna gerekli özeni göstermiyor. Bırakıyor kaleyi gidiyor. Bas abi, şu kalkanı basmak çok zor değil ki. Zarar ziyan yani. Krallığa zarar ziyan. Bak Jet ekibinden mesela. Bak 50 kere sıfırlamışlar da, yani 50 few times dediği çok sık bir şekilde sıfırlandığını belirtmiş. Yani Türkçe'ye çevireyim. Gördüğünüz gibi yani burada birazcık şey var. Kalkan basmıyor adam. Umursamıyor, bakmıyor, dikkat etmiyor. Abi geliyor Jabala. Şimdi bizim bulunduğumuz erada senin kalkan basmama lüksün yok. Burada Stesse de basar, Popis de basar. Basmazsan gelir abi adam, bu adamlar, bu adamlar. İçtima açıyorlar çünkü sana. Biz dün kaç tane içtima savunduk. Bakayım varsa. Gelip farm kesmiş bir tanesi de, bak kaçtı göz arasında. 22 saat olmuş mudur? Olmuştur. Bakayım. Bak bunların hepsi içtima raporu arkadaşlar. Dün mesela yine alt ittifaka adamlar içtima açmış. Adamlar içtima ile vuracak. İçtima açıyoruz. Çünkü diğer ittifaka destek atma şansımız yok. Adam geçirdiğimiz halde yok, basamıyorlar. Mesela içtima kafa atmaya çalışıyoruz. Bir anda toplanıyoruz. Mesela buralarda daha fazla zayiat vermişiz. Burada biz e, 10 kat kadar daha fazla karşı tarafa vermişiz. Burada da bir 10K fark var. Yani bak kaç tane ekibin, görüyor musun? Hepsi aynı saatlerde bu arada yani. İşte VIP ittifakı içtima açmış bilmem ne kalesine. Biz onun içtimasını yolda kesmeye çalışıyoruz yani. Bir anda toplanıyoruz, böyle ışınlanıyoruz bunların içtimanın oraya. Kesmeye çalışıyoruz. Kaç tane içtimayla baş ediyorsun bak. Hep biz iki tane rapor aç. Güzel. Karşı taraf daha fazla zayiat vermiş. Çok böyle kafa kafaya. Çünkü artık yani birliklerinde şeyleri, güçleri belli. Ee, yani içerisi Kraken kaynıyor. Bak mesela düşman birliğine. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ya bir de bunlar şey 8 değil yani. Adamın gücü 300 milyon. John'u zaten gördünüz 600 milyonluk adam. Mesela o da şeyleri yani hani içtimanın içi de böyle oluyor. Senin abi kalkansız gezme şansın yok. Ya şu adam seni zaten tek yakalasa tek Manan kesecek. Kuroş, Bunun kompundan sen nasıl Padşah-ı kaçacaksın? Şuna, Cahan. herifin kompuna bak, gözünü seveyim ya. Si c'est le jour de notre dernière bataille, Taşları üçlemiş adam. Manan Kuroş, Şuna bak, canavar abi bunlar yani. Hani kudret 3, 23 6, 23 6, 23 6. Yani sen böyle bir erada oynarken senin kalkan şuna bak 4 yapmış adam, pasif beceri 12 veriyor. Yani bu adamı ne yapacaksın abi sen? Araziye de inemiyor mesela. Rakip bunlar olunca inemiyorsun araziye. Tak kafana vuruyor hemen. Bunu neyle keseyim ben? Taşları 4 adamın. Accept his trifle. Hani Just a süsünü mere müsünü geçtim. Taş dörtlemek çok zor bir şey arkadaşlar. Yani adam sahaya 5 komp indiriyor. 5'inin de taşı mistik bilmem kaç seviye çıkıyor. Bak buraya da mesela boş adam değil. Dandik bir komp atmış içine. Gerçekten şanslı dandik atmış yani. Bunun da gücü çok fazla. John bir tane daha atmış. Bakayım bunun taşları kaç Allah aşkına. Yani bak 4, 4. Yani abi 4000 kapasite alıyor herif taştan ya. Yani bu erada mesela bir tık üst klasman yani. Burası Süper Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Mesela ben agit şu an justement au Şampiyonlar Ligi'ne préférable à la uygun değil benim connexion. hesabım baktığımda. İnemiyorum sahaya. Bu adamla nasıl aşık atayım? 不傲才以消人。Şuraya bak.
Bir tane taşın daha bir seviye taş görmedim. Hani bakın kırmızıyı geçtim. Bir tane bir seviye taş yok. Süsler zaten hep atmış. Yani öyle arkadaşlar. Ted de mesela. Bu da boş adam değil. Knights, the gift of free. Bunun da hepsi 2. Dagilan home. Komplara bak. Bir tane bir var. Diğerinde de bir tane bir vardı. Burada bak normal taş koymuş mesela. 300 milyon gücü var bunun da. John tabii ki bayağı üst bir klasman. Bizde mesela bakalım God King'e ne atmış God has given içeriye? to man Hannibal no kompa shot. atmış o sırada. Bir seviye, 2 seviye, 2 seviye, 2 bir seviye. Yine iyi kesmişiz ya. Gerçekten iyi kesmişiz. Burada da fazla. 20k fazladan yemişiz. Bak K-pop da gelmiş. 10k'da onlardan fazla yemişiz. Burada bizden çok fazla yemişler. Burası ne çıkmış içeriden çok merak ettim. Biz mi çok dandik gönderdik onu da bilmiyorum. Bakayım Coşkuncum ne yapmış birliklerine. Taşları ne dizmiş. İkişer, 3 seviyesi de var. İkişer seviye. Bak abi adam Kraken olmuş ben Kraken değilim diyor ya şu taşlara bak. Adam üçer taş yani bir level taşı yok. Yani dediğim gibi burada bu fil etkinliği nereden nereye geldik bak şu an içerledim. Bak buralarda çok kaybetmişiz. Fil etkinliğinde direkt güce dayalı bir gösterge olmasa bile krallığın aktifliğini, oyunu ciddiye alışını görüyorsun. Kalkan basan var mı, basmıyorlar mı, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Biraz ortaya çıkartıyor. Biz birazcık o konuda zayıf kaldık. 13'ü tebrik ediyorum bu arada. Yorumlara bakıyorum hemen. Oktay abinin fildeki performans şeyinden nereye geldik? Aynen öyle. Bak yazmış adam. Aktif olmayan bir Kraken'in yükü. Gerçekten öyle. Yani şuradan da göstereyim size. Abi bu adam mesela bak Jede destek olmak için gitti. Niye? Adamlar çünkü kalkan basmıyor. Ne yapacak? Mecbur gidiyor. İçeriye takviye atmaya çalışıyor. Nereye kadar atacak? Bir tane adam gitti. Hadi iki tane gitti. Güç bir de sürekli bunları kolaçan etmek de zor. Bak bizim Eamon F'ye gitti. Yani bunlarla uğraşmak zor. BRC'ye gitti mesela bak. Bu da PX'ten BRC. Yani hep desteklemeye çalışsak da gerçekten bir krallığın en büyük yükü arkadaşlar aktif olmayan yani daha doğrusu böyle çok ciddiye almayan, düzgün davranmayan, kurallara uymayan yani bu bir savaş oyunu. Abi savaştasın. Rakip belli. Kaleleri gördüğü anda patlatacak. Yani senin şu 3 ittifak içinde bahsediyorum. Kalkan basmama şansınız yok. Olmamalı. 24 saat kalkan bas geç ya kafan rahat etsin. Bu kadar zor değil ki bu ya. Gerçekten zor değil. Yani 24 saat kalkan arkadaşlar basmayı bilmeyen varsa 24 saat hakikaten bu arada bulmayı bilmeyenler vardı. Canlı canlı gösteriyorum. Bakın haritayı açtınız. Kalenin içindeyken bulamazsın. Kalenin dışındasın. Haritaya bakıyorsun. Kalene tıkladın. Sur garnizonunu seçtin. Aa burada değilmiş diyorsun. Tamam mı? İç kale buff'ına basıyorsun. Böyle bir alan açılıyor. Lan diyeceksin nerede abi barış şeyi bilmem nesi. Bakın şuradaki oka basıyorsunuz. Hop altında açıldı. 24 saati 3600 imparatorluk parasını alıyorsun. Bu kadar. Lütfen. Yani çok zor değil bu. Şu kadar. Agartha selam. 220-130 askılar gelecek. Sizin şu an Türkler buraya gelecek. Sizinki 69 mu? 69'a bakacağız dedik mi? Demişiz, not etmişiz.
Şimdi yorumları okuyayım. Arda 71 milyon gücü 18 güzel. 33'e de gidebilirsin, 18'e de gidebilirsin. Fırat Gedük 85 milyon güçle sen de 33'e gidebilirsin, 18'e gidebilirsin. Oradaki arkadaşların da aktifliğini arttırmış olursunuz. Bak Ziya çok güzel bir yazı yazmış. 196'nın altındaysan yani 197, 200, 210 falansa demiş sunucun göç etmeyin ilerilere. Sizden daha öndeler demiş. Ama bahsettiğim 18-33'e edebilirsiniz. İnceledik zayıf. Era 9'a baktık zaten orta zayıf demiştim Mert ya. Orası biraz zayıf. Yani Blaines'in olduğu yer hatta listemden çıkartmayan göç edilecek bir şey olarak görememiştim. Fark atmanız bence normal. 31'e de bakmadık değil mi 31'e? 31'i de not edeyim. 31'e de bakalım. Hatta şu an 31'e bakacağız. Çünkü en düşük sayı şu an 10'da. Sonra 42'ye bakacağız. Yok be benim FSM şey sahada değil. Ha, farm. Evet gitmiş. Sıkıntı yok ya. Habibi her zaman tehlike. FRG hoş geldin. Kanuni yok oyunu bıraktı Arda. Koçiçita Oktay eziyor ben kanka sıkıntı. Enes'in yazdığını tam anlamadım. Latife çok güzel demiş. 24 saat kalkan. ...68'e bakabilir misin demiş. Olur not edelim onu da bakalım. Şimdi 31 ile devam edeceğim. Sonra 42 var. Ya 3600 gümüşü de Harun versinler bir zahmet. 3600 ne ya? Zaten turnuvaya katıldığında 2 günde bir 2K gümüş alıyorsun. Gözünü seveyim. Abartmayalım bu kadar da. Yani zaten o gümüşü vermezse kaybettiği askerden fazlasıyla gidiyor. O askerleri basmak da kolay değil ki. Şuradan zaten alıyorsun 2 günde bir ya. Çevik Tatar oyunu bıraktı evet. Tatar bıraktı oyunu. Şimdi sağ olasın Ardacığım. Kale gücün yazmıştın sanki sen. Sana 18'de 33 uygun gibiydi. 71 milyon gücün vardı yanlış hatırlamıyorsam. 18'de de 31'de iş yaparsın. Şimdi 31'e bakalım bir. Bu da lidermiş. 31'e bakmıştık ya. Ben buraya baktım. Not etmemişim nedense yanına. 27. oluyorum falan demiştim. Buraya peki ne dedim? Yorum olaraktan Outback'in zaten birlikleri güçlü de. Burası böyle orta emek, orta zayıf arası. 2-3 tane ittifak var ama
Burası orta güçte. 31'e bakıp yazmışım orta diye zaten. Aynı şeyi bak tekrar ettim şu an. Demek ki dediğimizden şaşmıyoruz. O zaman 42'ye geçtim arkadaşlar. Burası da öncü. Türk var. 300 milyon güçte hem de. Abi senin hiç niye duymadık Cevahir ya? Ne kadar güçlü bir Türk varmış burada. Arap Lord'u varmış. Baba Yaga var. John Wick burada arkadaşlar. Bayağı Türk var bu arada. Bayağı güçlü Türk de var. 42'de. O bayağı Türk var ya. Burası Türklerin bayağı bol olduğu bir yer. Peki şeyleri, ittifakları hangileriydi? EGK diyelim. Bu EC'de. EGK, EC. Kenancım çok teşekkürler. Hemen bir uyarı geldi. Like'layayım, beğeneyim. Yok yok geç kalmadın. Daha incelemeye devam ediyoruz. Mikael hoş geldin. EC, EGK. Burası güzel. Böyle ne çok güçlü ne zayıf. Ortanın tam karşılığı gibi bir şey olmuş bence. Eagle of the King'le Sly Carriers yani kafa kafaya. Nexus Prime biraz pasif görünüyor ama Nexus Prime'ın şeyi neydi? OCH 200 milyon 19 tane kale var. Türk çok. Burası fena değilmiş bak. Orta düzey için fena değil. Türk de çok. Güçlü değil bu arada net olarak söyleyebilirim. Cevahir burada kişisel şov yapmış. Bir tane Arthur'la 52 milyon gücü patlatmış. Buraya da not edelim. 42 orta. Türk'ün bol olduğu bir yer. Kim söylemişti 42'yi? Şu an Türkler mi şey yapıyor? Aa, bak yayıncı varmış hem de 42'de. Ay yakmayacak gibi değil. 303 milyon kale yapmış adam ya. 111, 155 ve 99. Fena değil. Gerçekten 42. Yani şöyle. Şampiyonlar Ligi değil ama UEFA için düşünülebilir gerçekten. Bakayım 42'nin erdemlerine olur. Göstereyim. Ben de merak ettim şu an. Erdemleri yüksek çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani 150 milyonun üstüne 15 tane kale var. Erdem arkadaşlar. Bunlar kale gücü değil. Savaşçılar. Adamlar belli. Bayağı Türk hatta var. Yani erdemi yüksek olan. Bak Selim, Akman, Gulyabani. Bu Formi Tekno şeyde birinci olan zaten. 2 saniyelik rekoru kıran. Bir abone kazandık. İsmi kaçırdım. Emin hoş geldin. Formi Tekno, Tokno daha doğrusu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani beni şaşırtmıştı. Nerede?
Abi 2 saniye yani biraz şov ya. Gerçekten şov. 2 saniyede bak Outback demiştim birlikleri Sam 4 saniye yapmış. 4 saniye ama böyle 50 tane kale var 4 saniye yapan. Genelde bütün krakenler 4 saniye yapmış ama bu arkadaş 2 saniye yapmış ya. Vicdans ne yaptın? Bastığın gibi bitmiş zaten. Yani ilginç. Bunun bir gün oturup böyle birliklerini incelemek lazım. Ne yüzük basmış, ne yapmış falan. Çok hasar odaklı bu arada kompu. Ama ya iyi çıkmış. 2 saniye gerçekten şov. Sonra 3 saniyelik var 46'da. Helal olsun yani. Tabii ki bunlar da boş adamlar değil. Yüzüklerden görüyorsunuzdur. Ama şöyle düşünün. Hani dünya birincisi de, ikincisi de, üçüncü, beşincisi, onuncusu da burada. Bu adamlar geçmiş hızlı kesme konusunda. 42'yi not ettim, orta dedim. Onun dışında o hepsi Türkmüş hatta. Azarat, Karaguz, Aratorn da. Aragorn'un oğlu mu? Bayağı bildiğin Türkmüş ya 42. Bak Emin ne kadar emin girdi konuya. 74'ten ben dedi 57'ye göç edeceğim dedi. Orada Hun var ve çok Türk var dedi. 74'ten 57'ye. 57'ye bakalım. Onu da ekleyelim listemize. Era 57'yi bir inceleyelim. Şimdi 42'den sonra 49'a geçiyorum arkadaşlar. 48'e bakmadım Semih. 48 mi? Doğru, Arathorn'un oğlu Aragorn. Evet, babası oluyor. Aragorn'un babasıymış. O zaman Semih 48 demiş. 48'e bakayım, sonra 49'a geçeyim. Bu da lider bir sunucu. Sigar mı varmış burada da? Bir tane 300 milyon var. Anonymous var. Anonymous. Yoksa bu korsan hacker grubundan mı falan? İşin şakası bir yana. Age of Farm. Baya 200 milyon kale var. Türk de varmış. Plakayı patlatmış bir Türk daha. Pay Counter'a. Kesin o zaman şey kasmış bu. Full kılıç komp falan mı iniyor acaba? Altında kılıç bey var. Yani üst üste gelmesi. E, Pay Counter dediği de mızrak avcısı gibi diyeyim hani. İyiydi o. Aa, Erhan. Bayağı Türk var burada da. Ve burası da güçlü. Seçtikleri kral 180 milyon güçte. C48, E48. Türkler nerede ağırlıklı? E48 miydi? Evet, E48'de Türkler. Burası da orta. Ne böyle çok güçlü. Burası da UEFA'da böyle gerçekten şey yapar. İş yapar. Zaten savaşçı burada da belli. Erdemler gösteriyor kendini. 150 milyon üstü 13 tane kale var. 3 ittifak var. Dediğim gibi burası da orta. 48. 42 mi 48 mi dersen 42 daha iyi gibi. Çok fazla Türk var. Ee, Kaynaşması daha kolay. Yani kaynaşmaktan kastım şu aslında. Yabancılarla iletişim bir tık daha iyi. Çünkü daha az sorun oluyor. Ama tabii ki Türklerle işte yüz yüze görüşme falan da yapanlar oluyor, buluşanlar oluyor. Gerçek hayata da yansıyor oyun hayatı. O yüzden kaynaşma bir tık daha iyi diyorum.
49'a geçiyorum. Ha, orada da mı yayıncı var? Mukan TV. Abi her yerde de yayıncı varmış be. İyi, sayımız iyi maşallah. En çok beni mi izliyorsunuz arkadaşlar? Dürüst olun. Desene, yayın açsan geleceğiz, açmıyorsun. Krallık 4 beta'nın 48'e geçmiş. 73 Almanlarla karışık olmuş. Şeye bir de bakalım. Aa, 49'a geldik. Ah, açmıştım 49'u, kapattım yanlışlıkla. Neyse, bir daha açalım. Öncü değil, lider değil imparatorluk olarak. Tertemiz. Yeni bir çağa başlamak için. Türkoğlu Yusufların burası. Buraya gidiyorsun, direkt kral olarak başlıyorsun. İttifak S49, FFS, E49 var bir de. 3 tane ittifak var gibi diyeceğim. S49 yokmuş. Gerçi buradakilerin zaten gücü düşük olduğu için normal, yani üçüncü krallığın üçüncüsü 127 milyon güçte. O yüzden ittifak olarak böyle aşırı bir güç beklememek lazım. Şöyle baktığımda aktiflikleri nasıl? 10.7, 6. Burası çok düşük ama ya. Şu ittifak, yani Yusuf, sizin ittifak çok düşük kalmış ya. Apocalypse Army. The New Era da hani, ya şimdi bizim şeye bakınca burası gerçekten böyle şey. Burası zayıf bu arada. Not edeyim. Sıfır bir başlangıç için, kurulum için gidilebilir mi? Gidilebilir. Savaşçısı var mı? Var. Ama göçte bunlar gidecek mi, kalacak mı, onu da bilmek lazım. Çünkü bu Kilpi ve Shadow gitse mesela bayağı bir düşüyor yani savaşçı sayısı. 108 milyona da iyi erdem yapmış ha adam yani. Gerçekten 110 milyon. Gücünden fazla erdemi var adamın. Tebrik ediyorum Shadow'u. Gölgeyi. Sıfırdan başlangıç için yemin ederim çılgınlık yaparsam şaşırmayın ha. Gerçekten. Feridun, hoş geldin. Teşekkürler. Mikail 27 demiş. 27'ye bakmış mıydık biz? Baktık, oraya yorumladık. Orta dedik Mikail. Yoktun herhalde o sırada. Feridun dediği gibi inşallah herkesin gönlüne göre olacak bu göç. Ha, bu arada şunu söyleyeyim, bilmeyeniniz varsa. Oyun göçü artık daha sık getirecek. Yani böyle 6 ayda bir, bir yılda bir falan değil de biraz daha sıklaştıracak. Bilginiz olsun. 53 geldi. 49'daydık. Galiba şu an, evet, sıraya 53 geldi o zaman. İlk 53'e bakacağız. Sonra 59'a bakacağız. Liderlik sende miydi Yusuf? Bak, dikkat etmedim lidere. Arkadaşlar bakın, 49'da direkt, yok, Kilpi'deymiş. Bir su içeyim. 27 galiba Hakanların da. Orada çok Türk var ama Korelilerin içinde kalmış durumdalar. Onları alıp aslında böyle bir yere göç etsen, yani bir yandan böyle
Türklerin bayağı bir üstün olacağı bir şey de olabiliyor. Şimdi düşünüyorum, ufak ufak böyle göçte daha sık geleceği için neden böyle Türklerin hakim olduğu aşırı güçlü bir krallık olmasın diye de düşünmekteyim. Evet, iletişim çok zorlaşıyor. Kavgalar da olabiliyor da bilmiyorum ya, kafam çok karışık. Yani 53 demişti biri. 53 bayağı zayıf bu arada. Gördüğüm en zayıf 53 hatta. Şuraya not edeyim zayıf diye. Bayağı zayıf burası. Sıfırdan başlamak için burası da TVF ve Key var. Bakayım bir. Aynen öyle. Tank Wolf, Legend Love var. I am Legend Love. Bir de ismim. Yani eee, burası da bilemedim. Türkler var mı? Kim demişti 53'ü? Türk var mı burada? Derman Bey varmış. Zaten gelsek liderliğe oturacağız burada. Şey tahtına oturacağız. Eyvallah Semih. Bir de videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Bak Harun yazmış 80 milyon altı olanlar 62'ye gidebilir diye. 18 ve 33 de çok zayıftı. 49 da zayıf. 386'ya gelemem mi Bozkurt? 57'ye bakacağız şimdi. 53'ten sonra bakayım listemizde 57 var, evet. Resul 57'ye geliyorum şimdi. 24 demiştin Oğuzhan. 24. Allah Allah. Bakmadık mı ona ya? 24'ü hatırlayamadım. Bakalım. O zaman önce 24'e bakacağız. 57'den 20 kişi gelmiş yayına. Tamam, hemen 24'ten sonra 57'ye bakacağım. Sayıyla gidiyorum. 46 hangi ara geldi? 46 unutma diye. Tamam, o zaman 57'ye bakıyorum. Ondan sonra bir başa dönüp 24 ile 46'ya bakacağım. 57'de ne varmış? 20 tane Türk getirdim diyor yayına. O kadar Türk var mı? Öncü değil. Boon 57 lider görünüyor. Aa, burada Kraken çıktı. Hiç beklemiyorduk bak mesela burada. Yani bir tane öncü krallık vardı. Bu onlardan daha önce gibi bir şey olmuş. Burası orta. Zayıf değil. Mesela ben buraya gelsem 15. oluyorum. Gerçi çantamı boşaltsam daha fazla çıkar da. Güzel. Yani burası kötü değil. Burası da fena değilmiş. Burada hiç Türk ismi görmedim ben. Herhalde kullanmıyorlar. İttifaklara baktığımda VKE ile COA diyeyim bunu da. Hun da varmış gerçi. Hun Türk ekibi oluyor sanırım. Bakalım şöyle bir. 3 tane ittifak görünüyor. Avrupa Hunları, koalisyon, bir de Vulkan İmparatorluğu var. Adamlar direkt TNT patlayıcı şey yapmış. 3 tane ittifak var. 200 milyon üstüne 4 tane kale var Erdem'e sahip. Savaş yapılmış belli yani. Fena değilmiş burası da. Orta olaraktan Hun da varmış burada. Türk 57'ye bir
Orta diyelim. Not edelim. Şimdi burada liderlik o zaman koalisyonla Hun arasında dönüyordur diye düşünüyorum. Vulkan Empire'a bakayım. Şu koalisyon, şu Vulkan, bu da Vulkan. Hun da burada başlıyor. Yorumlarda yazmışlar zaten. Bozkurt, o sorunun cevabı marketi nasıl kullanırsın diye bir videom var. Ona tıkla, izle. Orada detaylı bir şekilde göstererek anlatıyorum. Hangi paketleri alman lazım gelişim için. Ha, Koa'da da 20 Türk varmış. Bak adamlar birbirini burada buldu. Ha, 57'den biri daha gelmiş. Selamlar. Barış, sen hangi şeydin, eraydın? Yani ya da krallıktın o zaman? Bakayım. O 50 milyonlar var. Evet. Ki paylaşmıyor herkes burada. Burası da fena değilmiş burada. Yani Türklerin de bol olduğu bir yermiş. Ama galiba böyle şey bir Türk yok. Kraken bir Türk. Avalon Türk diye anladım. Gladyatör Türk mü? 62 de geldi. Era 62. Era 62'yi şimdi yazdık daha. Ona bakacağım sonrasında. Şimdi 24'e bakacağım. Sonra 46'ya bakacağım. Last Empire, hoş geldin aramıza. 24'ü yazmışım ama baktık mı bakmadık mı? Niye ben sanki şey yapamadım bunu? Bakmadım ben buraya. Baksam hatırlardım. Bak 24'te yine böyle tam orta. Orta zayıf diyemeyeceğim. Çünkü zayıf değil. 160 milyon üstü kalesi fazla adamların. Burada çünkü bir güç farkı oluyor yani. 120 milyonla 160 milyon bir değil. Birlikleri çok fark ediyor. Ya bunlarda T8 açık oluyor ama 120 milyonda T8'e denk gelmek çok nadir oluyor. Gelsen bile zayıf bir T8 oluyor ve 160 milyonluk bir T7 kesiyor o T8'i. Çünkü mor teknoloji falan oluyor. Fena değilmiş. Burada Rod, Fox, TSS var. This is Sparta'ymış TSS. The Fox Order, Rabbit of Death. 3 tane ittifak var. 10 milyarın üstünde. Burası orta. Bunu da yazalım, not edelim. Burası da fena değilmiş. Orta düzey. Savaşçılık var. Bak, Türk de var. TSS mi Türk ittifakı? This is Sparta mı? This is Sparta'yı ben hatırlıyorum sanki ya. Bu eski şey değil miydi ya? 88 Metehan vardı sanki orada. Bu This is Sparta'nın şeyi de yabancı bir İngilizdi galiba ya, lideri. Bakayım var mı burada? Gücü çok fazla değildi ama. Hatta şuradan bakayım direkt ya. Yok abi, bu o isim değil ya. Bakın 57 fena değil bu arada. Göç için düşünen arkadaşlar. Türklerin de bayağı bol olduğu bir yermiş.
Yani düşünülebilir işin gerçeği. 57'de ışık var. Şeyde şu an baktığımda 24 de güzel görünüyor. Onu da söyleyeyim. Bunu kim yazdı? Türk. Türk hangisi burada? Burası da fena değil. Birinciler falan paylaşmamış kompları bu arada arkadaşlar. O yüzden görünmüyor. Bu adamın da paylaştığı komp öylesine olduğu çok belli. Üçer yıldızlık yani. Tripuvana mı kaldı abi Allah aşkına? Eski şeyi bırakmış. Bakın bizden biri mesela. Murat arkadaşımız. Düzeltiyorum. Hasan arkadaşımız 57'ye göç edecekmiş o da. Buradan tabii ki ayrılanlar olacak Era 17'den. Era 17 dediğim gibi Şampiyonlar Ligi. Yani hani burada 100 milyonluk kaleler falan pek barınamaz arkadaşlar. Okyanusta boğulmak olur. Şimdi hani oraları inceliyoruz ama abi bizim mesela Era'ya baktığında 10 tane kale 300 milyon üstünde yani hani e, daha da fazla aslında da 300'den fazla 100 milyon üzerinde oyuncu var. Hani incelediğimiz eralar şu anda daha böyle orta hani abi ben ne yapacağım burada diyen kişilere hitap eden eralar yani 103 milyonla başlıyor. Okyanusta boğulmak isteyen varsa 17'ye bekleriz. 13'e gidebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Okyanus başka bakacağız şimdi şu 88-91'e geliyoruz yavaş yavaş. Adamlar lider. Ne ayaklar bir bakacağız. 46 var sırada. 46 demiş biri. Burası da öncü. Neymiş burası? Oo, buradan 300'ler çıktı. Burası fena değil. Burası zayıf değil. Hatta burası güçlü kategorisinde bir tık. Yani ortanın bir tık üstü. Burası güzelmiş. Kraken'in bol. Örnek veriyorum arkadaşlar. Era 17'de misal veriyorum yani 13 olsun hani kendi krallığımdan da örnek olmasın. Sanki şey yapıyormuşum gibi. İpucu veriyormuşum gibi. 13 desin. Kalende 180 milyon. Bakıyorsun 13'e şöyle bir açayım. 180 milyonluk kaleyle 13'te mesela neredesin? Abi 180 milyonluk kaleyle sen burada 70. sıradasın tamam mı? Diyorsun ki ulan diyorsun 70. sıradayım. Arenaya gidiyorum tokat yiyorum. Abi geliyorum etkinliklerde rakip Era 17 geldi. Sahaya inemiyorum. Adamlar beni tokat manyağı yapıyor. Bak tam onlara göre ideal bir krallık bulduk. 46. Bak. 180 milyonluk kale arkadaşım. Gidiyorsun buraya. Paşalar gibi. Burada 36.'lığa oturuyorsun. 70'tin yarıya geldin bak düşün yani. Hani gidip de birinci olacağın yere gitmenin bir anlamı yok. O zaman zaten bütün krallığı sırtında taşıman gerekir. Geldim buraya tertemiz. Aktif de var. İzleyicisi de var. Ha bu arada 27 de öyleydi. 27 de güzeldi bu konuda. 27'yi de düşünebilirsiniz. Oraya da bir daha geçeceğim şimdi. Buraya bir bakayım. 200 Gov. İki tane ittifak var. Temel. Aynen öyle. Bir tane de The Olympus varmış. 11.2'lik. Adamlar savaşçı 100 milyon üstüne var. Yani burası da güzelmiş bu arada. 46'ya da şöyle bir orta ama bu orta
Biraz işlevsel bir orta. 27'yi de ben öyle hatırlıyorum. Bir daha bakacağım. Hakanların olduğu bir era vardı. 27 diye hatırlıyorum orayı. Orasıysa doğru olacak. Aynen burası. Bak burada da bir sürü kraken var. 180 milyon kalesi olan arkadaşım. Abi ben Türklerle de oynamak istiyorum diyorsan ya burada bir tık daha aşağıda kalıyorsun. Tamam 35. olmuyorsun ama 45. oluyorsun. Yine 70 değilsin. Çünkü zaten şu an benim önerdiğim de orta ile üst arası lig. Yani UEFA'ya gitmiş bir takım ama UEFA'ya gitmiş abi Madrid elemiş gitmiş. Yoksa Madrid'de denk gelmese bu da güçlü bir takım. Yani Euro 13'te 17 ile kıyaslarsan zayıf kalır. Ama gidip de şeye baktığında abi güçlü yani 200 milyon üstüne 50 tane kale var orada yani. 50 tabii ki şey lafın gelişi arkadaşlar ciddiye almayın. Yoksa 32 tane çok da az değil yani. Bu tarz yerlere de gidebilirsiniz. Hatta böyle orta düzey oyuncular işte devasa yerlerden bunalanlar bu tarz yerlere gidebilir. Bir de şey vardı. 11 Oktay abinin alan vardı ama 11 dediğim gibi orada 9 vardı. 9'da beni pek sevmiyor 9'daki arkadaşlar eski 9'dakiler. Buraya gitsen 180'de ne yapıyorsun abisi? 48.liğe oturuyorsun. Ama dediğim gibi burası ne Oktay abi bir sorun yok diyorsa yoktur gerçi. Ee, Göç'te de zaten 500 milyonluk bir kale daha gelecekmiş. Yani burada da iş yapacağın net. Yaparsın. Aktif ittifak zaten burada fazla. Burası da yani ortanın bir tık üstü. Güçlü hatta. Statüsüne koyabiliriz. Çünkü burada 3 tane ana ittifak var ve 2 tane ittifakın gücü 19 milyarın üstünde. O yüzden bir tık güçlü burası. Benim böyle orta düzey oyunculara kendim de bilmiyorum kararsızım. Şu anki en temel önerim 27-46 çok güzel görünüyor. 100 milyon altı olan arkadaşlara gelişmek için 18, 33, 49 buralar olabilir. Bilginiz olsun. Yorumlara bir bakayım. Şimdi 62'ye mi geldik? Yok 59 var önce. Sonra 62 var. 73 gelmiş inceler misin? Era 73 yazalım. 73'te en az 30 Türk var. Ya bu Peter bizi bitiriyor ya. Son videomu gördünüz mü arkadaşlar? Peter kendine tema yapmış. Yat teması. Krakenlerin parasıyla. Vallahi Feriduncuğum katılıyorum sana. Bir araya geldiğimizde de yani şöyle düşün. Ha, şimdi ben mesela gideyim açayım şurada. Bizde fil var. Bak açalım. Hakaretler falan denk gelmem inşallah ama geliyoruz ya. Bakayım rapora. 8'e 210. Helal be. Ulan tertemiz şu an. Hiç hakaret, makaret, kötü söz yok. Jabalalı bu arada aşırı aktif bir oyuncu. Gerçekten ve çok düzgün bir kraken. Bir söz verdiyse sözünde tutar. Bilginiz olsun. Ulan çok güzel. Yani beni şaşırtmalarına mutlu oldum bu arada. Kafes dövüşü isteyen zımbacıyı bulsun arkadaşlar. Türklerde maalesef işte sohbette yani dirty talk dediğimiz olayı biraz biz abartıyoruz. Beceremiyoruz daha doğrusu abartmıyoruz da beceremiyoruz. Yapamıyoruz. Yabancılar daha iyi yapıyor o işi. Ee, Ama benim gönlümde oyuna başladığımdan beri en çok istediğim şey böyle gerçekten Türklerin bir arada olduğu bir çağ yaratmak.
Yapabilir miyiz? Kesinlikle yapabiliriz. Çok güçlü Türk krakenlerimiz var. Bak Oktay var. Oktay Kalesi çok güçlü. Coşkun var. Avşar var. Az önce gördük. 303 milyonluk bir kale daha vardı. Adını unuttum. Ya Mustafa Kemal'in askerleri İskalesi vardı. Yine 300'e yakın. Ya o kadar çok Türk var ki aslında kraken para yatıran. Ama nedense biz toplaşamıyoruz. Mesela Korelileri bu konuda çok kıskanıyorum. Adamlar abi kuruyor ya. İttifakını da kuruyor, krallığını da kuruyor, geçiyor yani. Gerçekten çok nizamiler o konuda. Biz maalesef beceremiyoruz bunu. Onun dışında şimdi bakalım. Kaça geldik? 59'a bakacağız şu an. 92'ye bakar mısın? Bakalım not edelim onu da. Era 92. 69'a daha gelmedim unutmadım. 59'dayım. Gitgide yükseğe doğru gidiyorum. Ha, Zafer abi var bak doğru. Zafer Türk var. 340-350 milyon güçte ve hani kompları da aşırı güçlü. Emine var doğru yani. Abi ya biz var ya birleşsek tövbe anasını ağlatacağız gibi yani ortalığın da bir türlü beceremiyoruz şu işi be. Ulan sabredip parti parti bir araya gelseydik şu an toplanmıştık ya. Gerçekten yani. 59'a baktığımızda Peacemonger. Burası zayıf. Zayıf kaleler mesela gidebilir buraya. Ha, ben gider miyim? Gidemem. Çünkü gittiğimde zaten lider konumuna falan geliyorsun. Bir de bir tane ittifak. 197 çok ağırlıklı. 234'e bir bakalım ama. Evet yani. Hard of var. Biraz şey düşük kalıyor. 6,5 milyar. Birinci ittifakta 10 milyar daha değil. Zayıf ama gelişim için bakın dediğim gibi 100 milyon altı oyuncuysan gidebileceğin güzel yerlerden biri. Gelirsin buraya abisi. 19. sıradan yerleşirsin. Rakip de zaten buraya gidip de oyunda şeroluk yapmazsa 59'a gidip de atıyorum 13'ü 17'yi ya da hatta daha da şey yapalım 46'yı 42'yi atmazsa mesela 59'un rakibi kim olmalı? 49 olmalı. 18 olmalı. 33 olmalı. Bu tarz rakipler olmalı. En fazla 9 olur buna rakip yani. O da güçlü bir rakip olur. Bazen hani torbaya bir tane böyle şey atıyorlar. Bir bonus böyle alsın bu birinci olsun diye atılan bir tane daha güçlü bir krallık olabiliyor. Ama oyun düzgün eşleştirirse arkadaşlar hani ben buraya gidince sıkılırım ya da hani ben burada ne yapacağım demeyin. Sonuçta bu oyunun mantığı eşleştirmesi arkadaşlar. Hani şu tablonun amacı o. E, Bunları düzgün yapmak. İşte mesela şu ilk 3 çağ atlayacak, seviye artacak, diğerleri düşecek gibi. Ona göre kendinizi yerleştirirseniz mesela gidip de 80'e gitmeyin. Bakın 80 demek ki çok pasif. Yani puan yok adamlarda. Demek ki aktif oyuncu sayısı düşük. Burada sıkılabilirsin. Burada da sıkılabilirsin. Hatta değerlendirdiğimiz 59 listenin neresinde bakalım sıcağı sıcağına. Buradan da yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bir göç ederken mutlaka göç edeceğiniz krallığın çağın bir puanına bakın. Bak mesela 59 çok zayıf görünüyor değil mi? Kağıt üstünde. Ama adamlar herhalde şey tepede çıkacak hali yok. 59 nerede? 59 burada yok. Allah Allah. 59'a denk gelmemişiz. Maalesef bu listede bizim torbada yok. Mesela 33, 18, 49 demiştik. Onlar var mı? 33'ü vermiş bak. 33 burada. Bu arada 59'un yanına da zayıf yazayım unutmayayım. 18 ile 49'a da dedik. 49 bak çıktı.
Hellfire. Mesela bak 49 zayıf dedik ama aktiflikleri var adamın. Adamlar 70. sıraya gelmiş. Yani demek ki oyuncu sayısı var. Göç ederken mutlaka ve mutlaka bunları göz önünde bulundurun. Bakayım başka. Bak 18'e de zayıf dedik ama adamlar 54. sırada. Yani demek ki yapıyorlar görevleri, puanları kasıyorlar. Demek ki oynayan adam var burada. Yani mesela 18'e göç edebilirsiniz. Yani böyle kağıt üstünde çok kötü şeyi düşünmeyin. Hatta şöyle açalım 18'de bir daha bakalım. Bak ama bunların hepsi demek ki aktif oyuncu arkadaşlar. Yani hepsi demek ki oyunu oynuyor. Bu açılardan mutlaka değerlendirmek şart. Abi ben baktım, şurası güzeldi deyip gitmeyin. Çok güzel bir imkanınız var. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar Yıldız Hanedanı'na. Zaten adamlar buraya 50 tane çağ koymuş. Zebil gibi çağ var. En azından mutlaka gitmek istediğin yerlere denk geliyorsundur diye düşünüyorum. İstisnalar var mı? Var. 59 mesela bizde yok şu an eşleşmede. Mesela 80 abi bak. Sonuncu. Gözünü seveyim. Bir 80'e bir bakalım ya. 80 yani hani hiç puan kasmamış. Ne var 80? Daha doğrusu ne yok burada? Helva. Bak yani anladın mı? Bak buraya gidilmez mesela. 80'den uzak duracaksın. Yani boş. Boş krallık. Buraya gidersen sıkılırsın. Burası çok güçsüz. Gideyim kral olayım deme. Abi oyuncu yok burada. Bu sefer ne olacak? Hanedanda sürekli aşağılarda kalacaksın yani. Hiç puan kasamayacaksın, ödül alamayacaksın. Etkinlikten faydalanamayacaksın. Şimdi hanedan mağazası da çok güzel bir mağaza yani. Bunların kilidini açmak için de bir şeyler yapmak gerekiyor. Öyle kuru kuru olmaz. O yüzden seçiminizi yaparken mutlaka hanedan tablosunu kullanın arkadaşlar. Nacizane tavsiyem. Geçiyorum 62'ye. Anastasya'ymış buranın lideri. Çevik 5 kafayla açılmıyor. Bir önceki videoda paylaşmıştım. Söylemiştim. Ben de valiye girdim. İlk 50'ye verse bile senin ilk 25'e girmen lazım. O kahramanı açabilmek için. 25'ten sonrası 26 ve 50'ye kadar 5 kafa verdiği için sen 26. olursan o kahramanı alamayacaksın. Mutlaka bir valide daha sıralamaya girmen şart. 69'a bakacağım. Şimdi 62'deyim. 62'den sonra 69 geliyor aynen. Listemizde 69 var. Şimdi bakalım. 62 ya zaten Türk direkt çıktı bak karşımıza. 202 hatta birinci de Türkmüş. Kerim Bey'miş 260 milyon. Hangi ittifak? GLX. GLX Türk ittifakı ki lider konumda da büyük ihtimal GLX çıkacak. Atilla'da da Caf'ta da Türk var. Barbarian kesin Türk. Yazım şeklinden belli Türk bu. Bir Türk kesin Amerikalı. Caf'ta da var. Bayağı Türk var burada belli. Burası da böyle 120 milyonların 120 yine buraya çok kaçabilir. 100 milyon kalesi olan aslında bak buraya gidebilir ha. Tertemiz. Tertemiz. Al geliş. Türk de var. Gel 50. olarak işe başla. Ya 100-120 arası bence burayı tercih edebilir ya 62'yi.
Aşırı erdem yok burada ama orta düzey erdem puanları da çok fazla. İttifak olarak 3 ittifak görmüştük zaten. CAF birinciymiş. GLX değilmiş. 12 milyar, 10 milyar. Abi bir düzel ya. O bug'ına senin 8 milyar. 62'ye de orta zayıf diyeyim. Çünkü ortalarda 46 gibileri de kattık. Burası orta zayıfa biraz. Ya gerçi burası tam orta ya. Zayıf değil. Onlar şeyde orta üstü biraz. Orta güçlü arasıydı. Burası orta. 100-120 arası bence burada tertemiz iş yapar. Şimdi neye geçtik? 68. 62'deydik. 68'e geçiyoruz. 68'e baktığımızda S68 diye bir ittifak varmış. E68 de var. Oo. Bak bilmediğimiz ittifaklar var ya gerçekten. Daha doğrusu çağlar var diyeyim. Burada Türk var mı? Bu Pride King kesin Vietnamlı. İçime doğdu. Türk kale ismi görmedim. İki tane ittifak var. E ve S. Hatta GXK varmış. Golden Knights varmış. Şu var. Ee, Sıralamada az olmalarına rağmen demek ki orta düzey oyuncusu daha fazla bunların. Yani çünkü E'yi görmeme rağmen güç sıralamasına baktığında GXK daha güçlü görünüyor. Burası da tam orta düzey. Az öncekine çok benzeri. 68. Ama Türk çok göremedim ben burada. Ha, geçmek isteyen yabancılarla iletişimim daha güçlü. Ben hem dilimi de geliştiririm. Yabancı arkadaşlar edinmeyi daha çok seviyorum diyorsanız. Kraken'i bol arkadaşlar. Savaşlarda çok güzel götürürler. Hem E'de var hem S'de var hem de GXK'da var. Ama GXK'da bir tık az. Bir tane var çünkü. E ve S'ye dağılmış durumda. Savaşlarda sizi öncü olaraktan taşır, götürür. Buraya da 100 milyon kaleler düşünebilir. Hatta dediğim gibi 100-120 arasının gidebileceği güzel bir yerler. 62 ve 68. Geçiyorum 69'a. Ben Sor 68'de. Barışmış en güçlü. Kaç gücün Barış? Arkadaşlar şunu almayı unutmayın. 69 vardı bir de. Albay. Ya da Olbey mi? Türk mü yabancı mı şimdi bilemedim. Abi bu isim nedir? El Altel. 200 milyon Agartha var. Türk zaten belli. 69 liraya Türk büyük ihtimal. Azeri Türkü falan mı burası? Bahtiyar. Bu nedense bana Kakarot Dragon Ball'ı çağrıştırdı. 69R LE TSV varmış. 3 tane ittifak çıkacak gibi. Ama TSV'den ziyade 69'la LE çıkacak. Burada da böyle Kraken olaraktan yok. Elal paylaşmış mı bakayım. Agartha paylaşmış. Kraken bir tane var. O da yani ismi de çok güven vermedi bana. Bilemedim. Ee, Aktif mi değil mi bilmiyorum. Burası da orta ile zayıf arası.
İki ittifakta da bu arada Türk var. Burada birkaç tane Türk var. Legion, Sparta, Just the Tip olarak iki ittifak. Üçüncü de Unity'ymiş. Nasıl ya? Yine gitti. 13, 9, 7. Yine birbirinin benzeri ama 68 ve 62'ye göre burası 69 biraz daha zayıf. Burası orta zayıf diyebiliriz. Buraya da böyle Türkler de var çünkü burada 70 milyon kalesi olan gidebilir. 75 milyon. Oynar, iş yapar mı yapar, takılır mı takılır, yerini bulur mu bulur, bir yer edinir mi edinir. Gidebilir arkadaşlar. Abi bak nasıl biliyorum ya. Albay Türk, bak ya. 14. Rava 14 dedi. 14'e bakmadık değil mi? Hadi bakalım Rava. Düşük sayı. İlk ona bakalım. Sonra 69'dan sonra şeye geçiyorum. 73'e geçiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. 14'e bir bakalım. Lidermiş. Ha burası evet. Aa Türk bu. Pilotları biliyorum ya. Kapışmıştık daha önce şey olarak. Aa Eşkıya. Eşkıya da buradaymış. Bu o zaman şeyin birleşimi. 21. Fikret, Fakir Doktor. Bayağı Türk var bu arada 14'te. Bak 180 milyon kalesi olan 14'e de gidebilir bu arada. Bak şunu da not edelim. Era 14 orta ama güzel bir orta bu da. Yani iş yaparsın 180 milyonla gidersin 49'unculuğa oturursun. Takılırsın. Türk de var burada. Pilot ekibi birazcık şey olabilir. Konuşmaları yine daha böyle hakaret içeren, argo içeren konuşmalar gırgır şamata ayağına yapıyorlardı ama bilmiyorum şu an nasıl bu durum. Burası da güzelmiş yani fena değil. Artık az çok herkesi tanıyorum. Oyunda çünkü savaşaraktan karşılaşıyorsun, şey yapıyorsun. Abi bak, şu kötü bir durum. Bu arada hatırladım şimdi, daha da iyi hatırladım. 21 zaten yazmış, 21. Şu adam birinci görünse bile bu adam oynamayı bilmiyor. E, Dolu kaleyi kafalıyor, yanlış şeylerle çıkıyor. Çok pardon, bir su içeyim. Yani buna güvenip buraya geçilmez. Bu adam gerçekten oyunu bilmeyen böyle sanki işte 9 yaşında çocuğuna vermiş. Al demiş hani ben artık bıraktım oyunu. Öyle saldırılar yapan bir arkadaştı. Zaten hani Erdem de o yüzden çok düşük. Böyle çok aşırı bir şeyiniz güvenmeyin. Aktiflik vesaire şey olaraktan çok yok. 109 milyon Erdem'i var yani. Düşün. 400 milyona yakın bir Kraken. 109 milyon Erdem. Yanlış saldırılar yapıyor. Erdem de kasamıyor. 32 tane 100 milyon üzerinde erdem var. Güçlü bir krallık şey açısından. Abi bak ittifak sayısına bakar mısın? 15, 15, 17, 18. Dediğim gibi burası orta üst. Orta güçlü arası. Ama hani ne kadar oynadıkları şu arkadaş mesela oynayamıyor. Eşkıya bu arada iyi, sağlam. Kompları da güzel. Pilot da güçlü bu arada. King Pilot. Onun da kompları güzel. O da Türk. Ee, Yani burası da düşünebilir dediğim gibi. 180 milyon kalesi olan buraya geçiş yapabilir. Burada kendine bir yer bulabilir. Türkler de var bak pilotlarla iletişime geçebilir, eşkıyayı yazabilir. Onlar zaten davet ederler.
Eşkıya mı dediniz? Şimdi geçtim o zaman. Kaça geldik? 73'e geldik. Artık final bosslarına doğru gidiyoruz. Neden final boss diyorum? 91 ile 88'i merak ediyorum ve itiraf ediyorum, hiç bakmadım. Yayında bakarım diye. Bu heyecanı sizde yaşamak istedim. Ne çıkacağını bilmiyorum, o yüzden sakın bana e, mesaj vermeyin. Sakın info, e, spoiler, aman, bilmiyorum, bilmek istemiyorum. Birlikte bakıp göreceğiz. 73'te de Krakenlerin olduğu bir krallık. 210 var, Ort var, Kok var. 3 tane rahat var. RGL de olabilir sonrasında. 180 olan adam burada iş yapar mı? Yapar. Hatta burada daha güçlü olacağı için bir tık daha eğlenebilir. İşin gerçeği. Yani 100 milyonun üstüne zaten 11 tane kale var. 3 tane ittifak çıkar buradan. Aynen. O, tam orta böyle gerçekten temiz bir krallık 73'te. Ha, Türk var mı bilmiyorum. Kim yazdı arkadaşlar 73'ü? Türk mü var? Hani çağırıyor musunuz? Davet mi ediyorsunuz? Bunlar kesin şey, Danimarkalı. Invictus'ta Iron Order varmış. One Above All. Abi bu bak, beni çok canımı sıkıyor ya. Gerçekten. King of Kings. Üçüncü ittifakta. Bilginiz olsun. 62 milyonluk devasa bir krakenleri var. Ee, Burası tam böyle gerçekten orta, takılanabilecek, güzel, geliştirilebilecek bir krallık. Burayı da not ettim de kim 73'ü istedi? Yani hani böyle tanıdık mı vardı? 66'yı mı? Yorumlamadık mı orayı? 66'ya. Ha, Nesti. Ya gerçekten Bora çok kötüydü ya. O zaman ondan demek ki. Dedemin yaşı varmış. Neyse, zaten kötü söz söylemiyorum. Ama oynayamıyordu. Ondan kaynaklı çıkmış. Yani gerçekten ben de çünkü bir problem olduğunu biliyordum. Ya bir çocuk oynuyor diyordum ya da başka bir şey. 66'ya şey yapalım. Bakalım. 66. Sonrasında da şeye geçiyorum. 87'ye. Burası çok zayıf bir krallık. Yine zayıf. 3 tane ittifak görünüyor. Erdemler fena değil. 50 milyonun üstünde. Var. 9 tane erdem var. Buraya da işte kalesi 60 milyon, 50 milyon, free oynayan, çok böyle işte Kraken Şampiyonlar Ligi'nde kalmış kaleler varsa geçebilir arkadaşlar. İmran, hoş geldin. Dünya, senin de 80 milyon kalenle nereye gidersin biliyor musun? 69 olur, 9 olur. 80 milyon kaleyle 62 olur. Oralara gidebilirsin. 66 zayıf diye notumu düştüm. Geldik 87'ye. 210'daysan hiç hareket etme bence. Kal orada. 87'ye bakıyoruz. Sonra 88'e geçeceğim. Artık şeylere geldik. Liderlere geldik.
Bir 87'ye bakalım. Yazılmıştı çünkü o. Aa bak, kesin Çinli bunlar. ...87... Türk var mı burada ya? Bunu kim istedi 87'yi? Çinli abi bunların hepsi. Çinliler ele geçirmiş mesela. Bunlar kesin Çinli. Bu harfler çünkü Kore harfleri bu kadar değil. Bunlar Çin ya. Bak, alayı Çin. Burada Türk mü? Yok. Çinlerle takılmak istiyorsanız sabaha karşı 3'te KVK istiyorsanız geçebilirsiniz arkadaşlar. Abi şuraya bak. Yani hani İngilizce falan, daha doğrusu alfabe yok ya. Hepsi Çin. Gerçekten ilginç. Wolfpack varmış diyeceğim de 36 bin, yine bug'dan kaynaklı, yoksa dördüncü beşinci ittifak da Çin. 87'yi geçtim arkadaşlar. Hem orta ama hiç Türk'ün göremedim. Zaten Çinli kaynıyor. 87 bombasını biri atıp kaçmış. Şimdi geldik Bava'ya. 88'e geldik. 88'i merak ediyorum. Ne çıkacak? Önce şu listeye bir bakmak istiyorum. 88 ikinci sırada. Sonra da 91'e bakacağız. Abi ne çıkacak bunlardan? Yani çünkü şunu da göstermek istiyorum. Bakın üçüncü 5190, ya zaten üçüncülük 13'te bizim aramızda git gel yaşıyor ama adamlar 1000 puandan fazla fark atmış durumda. Hele 91 coşmuş. Nasıl bir aktiflik var abi? Siz ne yapıyorsunuz, ne yiyorsunuz, içiyorsunuz diye bir merak ediyorum. 88'e bir bakalım artık şuraya. 88 lider şeyini alamamış arkadaşlar. Bu ne demek? Tahmin ettiğimiz gibi aşırı krakeni olmayıp orta düzey oyuncusunun ve aktif oyuncusunun çok fazla olduğuna bir işaret. Bakalım. Tabii burası da yani hani yazılardan zaten şu isimlerden anlayacaksınız. 200 milyon 20 tane kalesi var. Ama Kraken'i var mı? Var. Gayet de var. Bir de bunların aktiflik şeyini merak ettim. Mesela bak, ben buraya gelsem 37. başlarım. Ama abi bu adamların hepsi oyunda aktif ya. Oynuyorlar. Şuraya bak. Aslında çok güçlü değiller. Ama yani sürü halinde takılan grup. Bu arada ben KVK'da şu an bunları rakip olarak göremedim. Korktuğum kadar yok. Çünkü abi bunlar T8 basmadı aşikar. Yani bizden kaç tane T8 ordu gidecek, içtima gidecek. Bunlar karşılayamaz onu. Şu an beni hiç korktuğum gibi bir şey çıkmadı içinden. Biraz daha iyi bekliyordum işin gerçeği. Sadece aktif oyuncusu çok fazlaymış. Your Sugar Daddy 17 milyar güçte. BBC 13. Your Sweet Mommy, ne biçim isim bunlar ya? Ne biçim Allah'ım ya Rabbim. 10 milyar, 8 milyar, 7 milyar, 6 milyar falan diye gidiyor. Bir rakip olarak görmüyorum ben bunları ya. Gerçekten yok yani. İnşallah KVK'da falan denk gelir de kapışırız. Beklediğim gibi çıkmadı 88. Zayıf buldum ben. 40 seviye kale bizde de var Bora. 40 seviye kalede bir şey yok ki. 40 seviye elini atsan 40 bizdekilerde. Ama bak ben göstereyim buradan. Froike mesela 40. Arkadaş size hani aramakla uğraşmayayım diye. Engre 40. 40'ta bir şey yok ki. Jabalala 39'da bırakmış. Zafer 39'da bırakmış. Xavier 38. Stesse falan da 40 bu arada. 38. Blaines de 39 ya da 40'tır kesin. 38'de bırakmış. Hayret. Bak şuradan göstereyim o zaman.
40 kale çok yani. Hani o bir kıstas değil. 40. Spare 40. Froike'yi geçtim. Angry'yi geçtim. Dune 40. Bayağıdır 40 bu arada. Hani 40 görünce T9 geliyor diye korkmayın. Adamlar bayağıdır 40 yani hani ne zamandır 40, hatta ben bir videoda söylemiştim Froike'nin 40 olduğunu. Ama açılış biraz daha hızlanacaktır. Çünkü artık buradan da alışveriş yapılabildiği için daha hızlı bir şekilde T9 gelecektir Krakenler tarafından. Evet, 88'e orta diyeyim. Ben güçlü görmedim orayı. Hatta 88'i bence 11 yener. Abi şu an bakınca 88 gerçekten çok abartılmış ya. Ya gerçekten kalabalık da gözünü seveyim, 80 milyon 90 milyon yani kalenin kalabalık olsa ne olacak? Senin yani şöyle örnek göstereceğim. Burada herkes paylaşmıyor, o ayrı, ama yani şuradan hangi kompları kesecek? Gözünü seveyim. Kaç tane 80 milyon? 10 tane 80 milyon göndersen belki kesemez bile bunu tekte. O yüzden çok şey yapamadım ben. Beğenmedim. Esas geldik birinciye. 91'e. Burası öncü. Yani Kraken'i bol. Çıkacak. Zaten bir şey bekliyorum yani ya. Olması lazım. Bak geldi bir tane. 500 milyon var. Buranın da zaten hangi ülke olduğu belli. Biliyoruz. Bak 300 milyon üstü kale sayısına bak. 14 tane 300 milyon üzerinde kalesi var adamların. 32 tane 200 milyon, hatta 33'te şu an fil var çünkü. Buraya gitsem mesela 50. olurmuşum. Ama yine bak çok keskin bir düşüş var. Yani evet bunlar çok güçlü. Yani şuraya baktığında güçlü ama aktif sayısı fazla olduğu için işte fark yaratıyor. Yoksa baktığımda kağıt üstünde biz bunları yeriz. Yeriz, yeriz. Gerçekten yeriz ya. V ve W ittifakları var. İki tane temel böyle krakenlerin toplaştığı. Şu V, şu V, şu W. Abi bozulma ya. Bir tane de böyle bir ittifak varmış. Hatta V'de o kadar güç de yok. Çok pardon, mikrofona vurdum. Ya şu an baktığımda tabloya güç patlaması. Evet okey, bunlar aktif falan ama şu an sıralama benim kafamda çok değişti ya. Gerçekten çok değişti. Şu an en güçlü era bence biziz. Sonra 13 var. Sonra 10 da çok güçlü. 10 olabilir. Ya da şey mi daha güçlü buradan ya? 91 bir tık daha mı üstün yoksa 11 mi daha üstün bilemedim. 11 de güçlü. Göçle bir de 500 milyonluk da gelecek buraya. Ya ilk iki benim gözümde net belli de. 13'te 17 kapışır, birinciliğe oynar. Güç açısından. Ama üçüncü, dördüncü gerçekten 11 olabilir, 10 olabilir, 91 olabilir. 9'a bakmıştık, bakmayacağım. Orta zayıf diye not düşmüştüm. 14'te güçlüydü ama yine baktığımızda o kadar şey değil. 12 ne alemde?
12'de de orta düzey çok fazla. Ama yine keskin bir düşüş var. Yani düşüşü görüyorsunuz zaten. Burada 300 tane 100 milyon kare çıkma olasılığı yok yani. Ee, Ya şu an bence kartlar yeniden dağıtılmış. Bu göçle beraber açılması çok çok güzel oldu. Şu an kafamda daha net ben konumlandırdım eraları. Liderlere bakıyorum ne çıkacak diye. Bilmediklerim var çünkü. Burası da 20'ye baktığımda bak 200 milyon burada da 27 tane kale var. Sadece 88 bayağı tırt çıktı. Beklediğimden çok tırt çıktı. Burası da güç bayağı hızlı düştü. İttifak olarak abi gerçekten dörtlüyü söyleyeyim mi size? 10, 11, 13, 17. 91'den emin değilim. Belki 26'da ne var? Bu göç edecek. Bahsedilen 500'lük bu. Gidecek diye düşünüyorum. 16, 16, 12 zaten. Yani şu dörtlü arasında çekişme olacaktır. 10, 11, 13, 17. Ama Görkem biliyorsunuz aktifliği baz alan en temelde onu baz alıyor. Puan farkını o yüzden bu iki çağ açıyor. Ama olası bir savaşta bunlarla kapıştığımızda 88'i e, bayağı bir abartı bir söz olacak ama çantada keklik olarak görüyorum. 91'i de biraz daha böyle e, yorar, biraz daha oyalar gibi görüyorum. Ama ikisini rahat 13'te bunları yer. Biz de yeriz diye eminim. 11'de gayet güzel. Bak onu övdüm o kadar ama 10 aktiflik konusunda çok aşağıda kalmış puan konusunda. Bu sıralamada kim vardı? 5. 9 muydu? 6. 14. 14 neydi? Şey miydi? Eski 21 dediğimiz miydi? Aynen. Burasında zaten orta güçlü demiştim ama baktığımda ya abi burası da şey ya. Yok yani hani. Burası da evet. Güzel yani. Güçlü. Kartlar yeniden dağıtılmış bence. Cevahir çok teşekkür ediyorum. 91'in kılıçlı sıralamasına bakayım bir çevik merak ettim. En zayıf neresi biliyor musun? Galiba 18'di. Ya 33 ya 18. Yani baktıklarımdan. Gelişmeye gideceğin yer Mert. Kale gücünü söyle ona göre şey yapayım. Fancy Karate şu an 10'da ama o bize gelebilir 17'ye. 80M güç ile 18'e 33'e gitme. Orada çok bunalırsın. 9'a git. 9 olur. 62 bir tık olabilir. 9'a git ya. 9. Bence bir daha 9'a bak sen de incele. 9'da Türk de vardı. Onların iletişime geçip gidebilirsin. Şeyin 91'in kılıçlı kompunu demişti Çevik. Merak ettim. Onu sanki biri daha yazmıştı. Bakalım. Ha, çok Arthur'u olan bu. Daha önceki videolarımda bakmıştık buna. Bir sürü Arthur var. Şuraya bak adamların 31 tane Arthur'lu komp var ya. Ya bu ne demek biliyor musun? 5 yıldız bir de bu. Yani hani
VIP 18. Yani öyle böyle para basmamışlar. Bu adamlarla çölde kapışırsak asker olaraktan 31 tane kale ciddi bir sayı. Arthur'u böyle tık diye hızlı bir şekilde beşleyen adam asker basmada da elini korkak alıştırmıyor. Tıkır tıkır basıyor. Ama bize baktığında 31 tane dedik. Bunların hepsi Arthur'lu bizde de. Bizde Arthur şuraya kadar falan. Yani çok fazla abi bunlarda ya. 31 tane ne ya? VIP 18 ne demek ya 31 tane? Oğlum manyak mısınız siz? Nasıl bir para bastınız oyuna? Çok zor bu arada yani. VIP 18'e atmak gerçekten çok zor. Çok korkunç bir para atmaları lazım ya da oyun gerçekten ekstra bir torpil geçmiş olması lazım. Yani çok maliyetli bir olay bu. VIP 18'e getirmek çok maliyetli. Hani Arthur almaya geçtim. 18'e atmak çok zor zaten. Gerçekten şaka gibi ya. Manyak bunlar ya. Bilemedim şu an 91'i şu an şu tablo gelince evet bir garip hissettim. İnsanı bir tedirgin ediyor. Bir de şu var. Abi adamların 50 milyon gücü olan kompları yani çok fazla. Bakınca ki bunlar paylaşan. Ya biz de paylaşmadıkları için çok üstünden gidemem. Ama bunların bayağı fazla. Yani eee, şöyle burada yazan güçten çok daha güçlüler. Öyle söyleyeyim. En basit örneğini vereyim. Bizim 210 milyonluk adamla bunun 203 milyonluk adamı eşit değil. Bununki daha güçlü. Net söyleyebilirim. O yüzden emin olamadım. Burası çok sıkıntı. Yine de alırız diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bak bizde paylaşanlara bakınca 50 milyon nerede bitiyor? Yani öyle bir fark var ama dediğim gibi paylaşmayan da çok fazla bizde. Mesela Spare yok en basit örneği. İlk gözüme çarpan. İçtimaları çok güçlü olacak. İlk 3, 13 değiştiriyorum arkadaşlar. Düzeltiyorum. Bunların birlikleri çok güçlü. Yani o kadar güçlü kale görünmese de birlikleri aşırı güçlü oyuncularının. Hani size bahsettiğim konu orta düzey oyuncularda T8 olur. 120 milyonda olmaz falan. Bunların 200 milyonu 250 milyonluk adam gibi birlik yapmış yani. Yüzükleri falan gelişmiş seviyede ki bu kadar rahat 50 milyonu çıkartmışlar. Bak yani belli ediyor çünkü abi kendini. Yani bu güce ulaşmak için yüzüksüz imkansız. Bu adamlar yüzükleri falan şey yapmış. Bak bir tanesi yüzük koymamış bile. Burada şey tırt duruyor. Gücü daha da fazla. Bu zaten tek paylaşarak yapmış. 91 büyük bir rakip olacak. Abi bunlar nasıl bu kadar şey yapmış ya? Şuraya bak hayvan gibi para basmış herifler. Adamlar çok para basmış ya. TR yazmış. Türk mü acaba? Yok yok. Ya bunlar eee, komp açısından bu 200'ün kompuyla bizim 200'ün kompu bir değil. Bu am- bildiğim basmış yani ya. Gerçekten basmış. 91, 13 ve 17 bayağı çekişmeli geçer. Ama dediğim gibi zaten ilk dileğim 88'in gelmesiydi. 88 gelirse yeriz ya. Onu yeriz de. Abi bu 91 biraz tedirgin etti beni.
Evet, Cevahir'in gücü 303 milyondu. Bu arada en güçlü bence Türk galiba artık değişebilir. İlerleyen zamanlarda savaşlarda falan konuşmalarda görürüz. Galiba en güçlü Türk değişti artık. İttifak olarak baktığımda dokuzuncu çağdaki ittifak aşırı aktif olmasına rağmen onu destekleyecek başka ittifaklar olmadığı için krallıkta öne geçemiyor. Bize baktığımda bizde kimmiş? Bizde başı biz çekiyoruz. Sonra PHX ittifakı çekiyor. Van ittifakı nerede? Şaka. Şaka. 40. sırada Van ittifakı. Stetselerin ittifak 40. sırada görünüyor. Aktifliği daha düşük demek ki. Yani puan kasılmıyor demek ki orada bizimki kadar. Ee, 17'de birinci ittifak şu an biz görünüyoruz. PHX ikinci, Van'da üçüncü görünmekte. 13'e baktığımda Glory, God ittifakı, VIP ikinci ve ikisi de bizden önde. Zaten krallık puanda da öndeler o sayede. Bak 14'ün ittifakı da 21. sıradaymış. K-pop'ta 29. sırada. Göç etmeden önce şimdi her şeyi bir derleyelim, toplayalım arkadaşlar. Burada deli gibi krallık inceledik. Birçok krallığa baktık. Siz istediniz, ben baktım. 3, 11, 48, 49, 31, 88, 91, 87, 18, 33, 24, 27, 59, 69, 9, 57, 68, 42, 53, 46, 62, 73, 92, 14, 66. 92'ye bakmadık. 92'yi de yazmışım. Bakayım 92'de ne var ki? Bir sürpriz çıkmasın bak. Öncü değil, bir sürpriz çıkmaz. Kraken'i var mı? Var. Ama az sayıda. Ops ve Gua var. Bir de Tak diye bir ittifak var. Bakalım. Ops 10 milyar. Gua 9. Tak da 6 milyar. Zayıf orta arası bir krallık. Türk var mı bilmiyorum arkadaşlar. Kim istedi bakmamı hatırlamıyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle şimdi eraları karşılaştırırken 10'la da 11 eşleşmişti. İkisi de güçlü demiştim. 13, 17, 10, 11 demiştim. Filde de 11, 10'u yaklaşık 7 milyar farklı önde götürüyor. Ama zaten onda aktif kale sayısı az olduğunu burada görüp söylemiştim. Ya bu filede yansımış. Bak 11 5. sırada. Zaten adamlar aktif bu arada. Daha çok kale var aktif olan. Ama 10 12. sırada. 10 gerçekten kağıt üstünde güçlü. Ama bence göç alıp güçlenmesi lazım. Çünkü aktif kale sayısı böyle öncü krallıklara baktığımda en düşük burada kalıyor. Daha düşük. Turgut burada mı bilmiyorum ama buradaysa daha iyi cevap verir. Turgut'un şeyi diye hatırlıyorum burası. Aynen Turgut burada. Yani buradaki aktif sayısı biraz daha düşük görünüyor. Maalesef 7 milyar fark yemişler 11'den. 11 güçlü bir krallık, yani göç için güçlü yere gitmek istiyorum diyorsanız
180 milyonun altıysanız arkadaşlar, 200 milyon altıysanız bizde çok iş yapmaz. Ama 10'da 11'de iş yapar. Ee, 160 milyonla da bizde işte ben mesela orta, böyle ne çok iş yapabiliyorum ne az iş, orta düzey diyebilirim. Bir şeyler yapıyoruz. Bir yandan toplamaya da göndereyim. Hatta haritada konum belli olacak ama şey çıktıysa bir kesmeye göndereyim. Abi aktif krallıkta oynamanın en kötü yanı da haritada kesecek şeyi bulamıyorsun ya. Slot bulamıyorsun. Gerçekten bulunmuyor yani. Muhafız bulsam da kessem. Uf, daha yeni gelmiş. 4 dakika içime doğmuş gibi. Gerçekten. O zaman benim kaleye şuraya ışınlayıp en çok buradan gidebilirim. Var mı boş bayrak? Gat kardeşlerimiz de her yeri kapatmış maşallah. Hiçbir yere ışınlanmayalım diye kapatmışlar. Şuraya ışınlanabilirim. Sevgili 13'teki izleyicilerim, hainlik yapmayın ha. Sonra niye yayın açmıyorsun falan çekmeyin bana. Yayın açınca çünkü yerimizde belli etmiş oluyorum. Önce şunu keseceğim. Ya da hiç uğraşmayayım. Orada çünkü daha fazla var. Birlikleri de değiştireyim hemen. Neresi dedik? Şuraya gideyim. Oğlum koordinatına kadar gösterdik. Kalleşlik yapmayın ha. Bu neymiş? Kılıç. Buna şöyle yapayım. Süleyman göndereyim. Süleyman'ın da en zayıf birliği var. 23 milyon gücü var. Ondan sonra şuralarda bir tane vardı. Yine büyük harita açacağız. Şu Fizan'a göndereyim bir tane. Tam da adama bir gün biz yayını kapatana kadar git gel yapar ancak. Şu inşallah Lubu'ya uygundur. Okçudur. Mızraklıymış. Püh. Şu güzel okçu. Lubu'yu da buna. Oğlum bütün haritayı gösterdik ya. İfşaladık her şeyi. Bak biri kesin kesiyor şunu. Vallahi vurmuyor. Bu ne? Van'mış. Şuna da şöyle yapalım. Şimdi bir WhatsApp'a da bakayım arkadaşlar. Çok mesaj gelmiş. Sonra yorumları okuyacağım. Çünkü WhatsApp'tan da sorular geliyor. Ya da işte şundan bahseder misin deyip bir şeyler paylaşabiliyor arkadaşlar. O sırada lütfen şunu bir toplayalım. Şimdi göç mü etmek istiyorsunuz yoksa göç almak mı istiyorsunuz? Bir netleştirelim arkadaşlar. Ona göre herkes kendi yerini belirlesin, yorumlayalım. Örnek veriyorum. Yusuf mesela net. Ee, Onlarınki 49. Yusuf diyor ki biz göç almak istiyoruz. Biz zayıf bir sunucuyuz.
bize böyle 100 milyon, 120 milyon, 170 milyon gelip takılabilir, güçlenebiliriz birlikte. Türk de çok fazla. Bunları açık bir şekilde dile getirin ki burada izleyiciler de daha sonrasında bu videoyu yarın izleyecek olanlar da ya da daha sonrasında bir saat sonra izleyecek olanlar da bir fikir edinsin, nereye göç edeceğini bilsin. Bu arada şunu da net söyleyeyim. Burada 11'de de şey kavgası hiç olmamış. 9'da 10 biliyorsunuz. İki krallık birleşiminde 9'da 10 çok tartışırdı. Hiçbir şey olmamış. Gayet iyi anlaştıklarını öğrendim. Yani iç savaş yok, iç huzur var ve burası da çok güçlü. Ben 13-17'de olmak istemiyorum deyip yine güçlü bir yere gitmek istiyorum diyen varsa 13'e de gidebilir. Düzeltiyorum ya, 11'e de gidebilir. Ulan Allah mı söyletiyor 13? 11'e de gidebilir. 11'e gidip böyle 11'i de çok güçlendirirseniz 11, 13, 17 böyle 91'de de unutmayalım Arthur'ları. Çok komp çıkartıyorlar onlar da. Böyle 5 tane krallık da kapışabilir. Şimdi şöyle bir gerçek var. 13 ve 17 tam bir Kraken krallığı. Ama 11'e baktığımda, 10'a baktığımda daha böyle orta düzey oyuncunun da içtimalara katılabileceği, dahil olabileceği bir krallık olarak görüyorum. Ama orta düzey dediğimde yine T8'i olan e, kişilerin gidebileceği. T8'iniz yoksa arkadaşlar T7 ile burayı çok önermiyorum. Keza aynı şekilde onu da önermiyorum. Burası da yine böyle evet Kraken aşırı fazla değil 13 ve 17'ye göre ama T8'iniz yoksa buralarda içtimalarda yani hani 62 tane adam. İçtimanın kapasitesi belli. Ya hatta bunlarda bile T8 olabilir de katılmanız çok zor olacaktır. Girersiniz ama örnek veriyorum en iyi kompların olacağı bir içtima belirlendiğinde alınmazsınız. O yüzden ona göre göç edin, ona göre plan yapın. Yani burada bir yandan WhatsApp'tan da bakıyorum, konuşuyorum. Buradan Mali'ye selam söylüyorum. Adam eğleniyor. Biz burada oyunumuzda savaş veriyoruz. Çok şu an gürültülü oldu. Bak biri bana vuruyor. İki kişi oldu burada. Kim saldırıyor? Rose. Rose kardeşim ayıp değil mi ya? Bak yayında bize vuruyorsun. Şunun sesini kısalım kulaklarınızı patlatmayayım. Rose bana vuruyor. Vallahi çok ayıp. Çok. Sohbete bakayım hemen. İyi konuştuk arkadaşlar. Boğazım kurudu. Avşar'ın dediği gibi bu arada göç artık daha sık olacak arkadaşlar. 1,5 ayı bilmem ama daha sık geleceğini yayının başında da söyledim. Yani 6 ayda bir geliyordu biliyorsunuz ama şimdi 6 ay olmaz da 3 ay olur, 2 ay olur ya da dediği gibi 1,5 ay olur. O yüzden Türk olarak da bir krallıkta da toplaşılabilir. Bu da mantıklı bir seçim. Ama buradaki önemli nokta iletişimi güçlü kişilerin bir araya gelmesi lazım. Yoksa huzursuzluk ve kaostan inanın en kısa sürede dağılır orası da.
500 M göç edecek. Evet, en güçlü Türk o bence. Koçitata hesabını 50 milyonlarda demiş bir arkadaş da. İşte ona yatırımla güçlenebilir. Hiç belli olmaz. Bilmiyorum inan. 92 zaten şey değil. Güçlü olan 91. به خاطر این تکه زمینی که پوشاننده استخوانهایم است Işınlanma sıkıntısı evet Yusuf az altın seferde biraz. Rose gir çık yapa yapa benim Kiros'u eritti ya şuradan. Şunu kesemedim. Ama yine de bana sandık gelecek bunu Rose kesse de. Dünya bizim bana 36'yı bulmuş. 36'ya hiç bakmadık. 36 nasıl bir yer? Niye 36? 42 inceledik diye hatırlıyorum. Orta demiştik 42. İyi derdi hatta. Ve göç istiyormuş arkadaşlar. Yani göç alırmış ve Türkler varmış. Japu da gelmiş. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 42 de mesela düşünülebilir. Güzel bir krallık. Neden olmasın 42 mesela. Bunu buraya gönderdim. Şunu şuraya göndereyim ya. Uf buraya bir sürü gelen var. Gitsin ya. 42 düşünülebilir arkadaşlar. Hatta şöyle bu sırada şunları alayım. 42'yi de açayım bir. Öncüymüş bu arada zaten. Cevahir var zaten. Cevahir hatta en güçlü Türk kalelerden bir tanesi. 310 milyon güçte. İttifak olarak ilk iki ittifak bayağı güçlü bu arada. 18 ve 17 milyon hatta bu da 18'de buna. Aktiflik var belli. Hatta şeyi merak ettim. Era tablosunda neredeler? Adamlar 11. sırada. Yani zayıf değil. 42'yi zaten yazmıştık. Öneririm. Orta düzey bir oyuncuysanız 42'yi düşünebilirsiniz net. Onun dışında bakayım yorumlarda. Göç almak isteyen başka hangi krallık var? Okitoki 50M gücünle sana en güzel 18 olur, 33 olur, 49 olur, 53 olur, 66 olur. Bak saydıklarımı not et. Buralara gidebilirsin 50 milyon güçle. 92'de de kalabilirsin. 92'de uygun. Bak Türkoğlu yazıyor. 49'a da gidebilirsin. Aktif sen oynuyorsan git 49'a aktiflerin arasında oyna. Sıtkı hoş geldin. Birlik konuşmuyoruz ama Roland zaten daha önce söylemiştim. Alınması gereken bir kahraman olarak görüyorum ben. O yüzden almanı öneririm. Birlik videosunu daha sonra paylaşacağım. Gelmiş reis kesmiş Süleyman'ıma. Abi bu Süleyman'a vurulur mu ya? Ne kaldı şimdi haritada kesmediğimiz? Şu aşağılarda var mı? Tabi yayında izliyorlar tıkır tıkır geliyorlar. Başka da hiçbir yerde kalmamış. Şuraya bizimkiler koloni yapmış yani 17'den kaleler. Bayağı bir koloni var. Van ekibi burada toplaşmış BRC ile. Burada bizim ufak bir koloni var. Başka da kesilecek şeyim kalmamış. Muhafız.
Şunlar da dönsün, ışınlanıp başka bir yerde muhafız arayacağım. Hemen şöyle. Baktığımızda başka nereler vardı? Tabii ki Cevahir, link atabilirsin iletişim için. 42 ile iletişime geçilmesi için. Okitoki, o zaman bak, Türkoğlu'nun erasına gidiyorsun. Era 49 orası da. Oraya gittiğin an bak, seni karşılıyor adam. Buradan bile karşıladı zaten. Sen daha gelmeden seni karşıladılar. Abi hoş geldin. Senin krallıktan da bahsettik. Sizi ben ilk dörtte görüyorum bu arada, yani sizin imparatorluk bayağı güçlü. 11'e, dediğim gibi, böyle krakenlerden çok boğulmuş kişiler gidebilir. Buradaki kraken sayısı bizdekine göre daha az. Hani okyanusta kayboldum diyen varsa biraz daha yerini bulmak için buralara yönelebilir diye düşünüyorum ben. 10 ve 11 için. 10 da çok güzel, ama aktif kale sayısı daha az 11'e göre. O yüzden zaten burada sıralamada daha aşağılarda kalıyor 10. 12. sırada. Ben abi aktif oyuncuyum, kalemde orta düzey, güçlü arası diyorsanız 10'a da gidebilirsiniz. 10 da güzel. Orayı coşturursunuz. Orası kayıp vermezse emin falan, çünkü çok sağlam kraken ve aşırı aktif. Yani şunu net söyleyeyim size arkadaşlar. Kraken de çok önemli bir şey. Neden? Herkes kraken olamaz. Bir krallık vardı. Hangi çaydı unuttum. Hani dede dedik, 70 yaşındaymış abimiz. Orada mesela o da 400 milyon kalesi gücünde, ama oynamayı bilmediği için, yani krakenlik yapamıyor. Her sakallıya nasıl şey demeyeceğin gibi, her burada 400 milyon üzerine de gelip kraken demeyeceksin. Kompları çok önemli, oynamayı bilmesi çok önemli. Emin'in krallığı, Emin kardeşimin krallığı üzmez yani. O her zaman sahip çıkar. Çok da iyi bir oyuncudur. Bilginiz olsun. 10 ile 11'e de gidebilirsiniz. Ha, ben çılgınım, deliyim. Oyunda da aktifim. Bakın, aktif değilseniz 17'yi önermiyorum. Çünkü eğer burada sen kalkan basmazsan, gerekli görevleri yapmazsan senin kaleni sıfırlayabilirler. Çünkü rakibe puan veriyorsun. Rakip sıfırlayacağına ben sıfırlayayım deyip yapılabilir. Bunu daha önce biz yaptık veya ekibi olarak. One ekibi de yaptı diye biliyorum. PHX yaptı mı bilmiyorum. Buraya biraz askeriye gibi, daha nizami, oyunu anlayan, dediğim gibi kalkanını fildeyken sahaya inmeyecekse eksik etmeyecek. Ama burada orta düzey, işte 150 milyon altı içtimalara ne kadar girer tartışılır. 13 de keza aynı şekilde. Bu dediklerim 13 içinde düşünebilirsiniz. Yani 150 milyon kaleyle burada içtimaya, şimdi T8 açtın diyelim. Tek birliğin varsa girersin, ama onun dışında zor arkadaşlar. Ben mesela, benim T7'ler güçlü olduğu için girebiliyorum, ama inanın öyle şey değil. Kolay değil. Bakın, burada arenayı da açtım ki göstermek için. Her T8 de böyle şey yapabilir deme. Bunun T8'i vardı bak. Mesela kılıç. T8'li hesapları kesebiliyorum, ama böyle tabii ki full T8 olduğunda falan kesemiyorum maalesef ben de.
Mesela bak bu da saldırmış. T8 kılıç var 2 tane. Kesmişim. Bu da saldırmış. Niye saldırmış bilmiyorum. Daha zayıf görünüyor aslında ama bazen ben de deneme amaçlı saldırıyorum. Kompuma bakıyorum. Mesela bak 169'u kesmişim. Bozok da hiç bizi boş geçmemiş ha. Şaka bir yana burası yani gerçekten karışık. Dediğim gibi şeyleri de zor. T8'ler var. Adam geliyor ya 306 milyon. Mesela T8 varsa bir tane böyle kesebileceğim gibi gördüğüm vurayım. 167 milyon mesela. Benden bayağı şeyi var. 3 tane T8 var. Bunu denemeyeceğim. Bayağı bana göre güçlü görünüyor. Slayer da denemeyeceğim. Şunu bir vurayım da bir liste değişsin. Hani arenadan çünkü biliyorsunuz puan kastıkça mağazasından güzel şeyler var. Arenada geri kalınca ne oluyor? Aldığınız arena sikkesi az oluyor. Ben şimdi burayı topluyorum. Sarı kafayı topluyorum. Kaliteli altın gerçekten çok değerli ve kolay kolay bulunmayan bir öğe. Ne yapıyorsun? Mecbur arenadan alıyorsun. Arenada olmayınca zorlanıyor insan kasarken. Biraz daha orta düzey krallıklara gitmek ya da işte sizin gücünüze göre daha iyi krallıkları tercih etmeniz sizin gelişiminizi hızlandırır arkadaşlar. Ama bu dediğimi yanlış anlayıp ölü krallığa gidip birinci olmaya da çalışmayın. Ölü krallıkta sıkılabilirsiniz, oyundan soğuyabilirsiniz. O yüzden size en uygun olan yeri seçin. Ona göre gidin. Bak T8, T8, 2 tane T8'i var. 173K bayağı da fazla. Deneyelim bakalım. Hey, hey. Benim Kiros onunkini kesti daha önce. Onunki T8'li Kiros olmasına ve asker sayısının fazla olmasına rağmen dediğim gibi bu da işte yan güçlerin farkı işte taştır, süstür, araştırma, mor araştırmadır, paralı askerdir. Bunlar etki ediyor arkadaşlar. Her T8'e de şey demeyeceksiniz. Mesela bu da bir tane T8 var. Güç olarak da benden fazla şu anda. Deneyelim. 2 tane T8'i var. Büyük ihtimal Miyamoto'su kalacak ve Miyamoto'su kesecek beni diye düşünüyorum. Bakalım ama. Kiros da aşırı sağlanmış. Benim Kiros'u 7 bitirdi. Ya da Miyamoto arkadan değişti bilemiyorum ama o Miyamoto her türlü sona kalıp dediğim gibi patates edecekti. Miyamoto çünkü ani hasar çok bazen patlayıcı güç çıkartıyor. Çok ciddi hasar veriyor. Hatta şöyle rapordan da göstereyim. Miyamoto'yla gerçekten Kiros da aşırı güçlüydü. Söylemiştim 333K çıkmış. Miyamoto da zaten tamamlamış. 38K iyileştirme basmış adam. Tank olarak seçmiş böyle. Ben Roland'ı daha beşlemedim. Koymuyorum o yüzden. Şöyle baktığımızda Madame Kurosh. Si c'est le jour yüzükler parfait öyle pour le wow combat, değil ama c'est le jour de T8 notre dernière arkadaşlar. bataille. Roland'ı da Menons-la avec style. beşlemiş. Ata ne çıkmış? Pasif beceri, kudret, yenileme tetikleri hasarı azaltıyor. Yetenekte şövalye ile korkusuz misleme çıkmış. Bu arada hadi krakenlerini de göstereyim açmışken. Mesela buraya atmıştı sitese. Ne açmış? Şövalye Marşı ile Altın Yolculuk açmış arkadaşlar. Musa'da da Altın Yolculuk'ta Azim kullanmış. Krakenler için bence en ideal dizilim şu. Gerçekten yani bu üçlü. Ama arazide hani benim tek kompum var. Biraz daha böyle güç olsun diyorsanız bence burada ortaya Vlad sonra Roland gelse daha etkili oluyor. Yani benim denemelerimde öyle çıktı. Bunu nasıl yaptık? Bu kompla Vlad Roland'lı komp kapıştırdığımda Vlad Roland'lı komp bu kompu yendi.
birkaç defa. Cevahir Arthur'u tam birlik yapmış. Bakalım hemen. 42 idi diye hatırlıyorum Cevahir. Bu arada en güçlü Türklerden biri Cevahir'de. Gerçekten sağlam hesabı var. Gördüğünüz gibi 316 milyon, 65 milyon Arthur kompu var. Tebrik ediyorum bu arada. Helal olsun. Sağlam yatırım yapmışsın. Güçlü. Orta düzey oyuncuların gidebileceği güzel krallıklardan biri de yine bahsettiğimiz 42. Bak Sıtkı bahsetmiş. Karateyi zaten çok bayağı askerini sıfırlamışlar. Emin'in kompları aşırı güçlü. Evet Nasty'ydi abi doğru söyledin. Nasty dedemiz mesela Kraken görünümlü ama Kraken değil. O da bilmediği için mesela başkasında olsa o hesap çok farklı olacak. Aynen öyle. Eşleşmeyi de olumsuz etkiliyor. Oynamayı da bilmediği için o verimliliği gösteremiyor. Karşısına mesela Cevahir gelse şu an Cevahir onu yer bitirir. Öyle düşünün. Oğuzhan dediğin gibi daha kırılgan ama birebir de Kiros, Vlad, Roland alıyor Roland Musa'yı. Net katılıyorum. Güzel bufflıyorlar. Ama dediğim gibi birebir de Vlad'lı komp daha güçlü. Yani 10 savaşın atıyorum 7'sini Vlad'lı kazandı. %30 başarı oranı Roland Musa'lı ekipte. Ama tabii ki e, bir Kraken'in sağda zaten hani kimse Otto'yu mesela kullanmayı bilmiyordu ama Otto dediğimizde arenada ve sahada çok iş yapan bir komutandı. Neden? Hayatta kalmayı sağlıyor. Hatta herkesin gözünden kaçırdı. Ona daha sonra değinecektim ama bence ben kullanmıyorum ama Maraşel okçular için işte Napolyon fanları için şurada toplayıcı gibi görünen Isabella da gayet güzel iş yapacak yeteneklere sahip. Ama onu da daha keşfedemediler. Ondan bahsedecektim. Bakayım açayım. Isabella. Bunun yetenekleri arkadaşlar. Hani burada şey gibi, toplayıcı gibi görünüyordu. Neden buna toplayıcı demişlerdi hatırlamıyorum da. Biri yazmış da şu yetenek ilk geldiği yetenek toplama olduğu için. Yoksa bunun yetenek havuzunda da galiba şey yoktu. Toplama yoktu diye hatırlıyorum. Bakayım. Aynen. Bunun şeyinde toplama yok yani kalkıp da. Bunu toplama olarak değerlendirmek bu komutanın yanlış. Bunun yetenekleri güzel. Bu da gerçekten çok güzel bir huzurlu sığınaklı sebatı zaten mızrak kompu kullanan bilmeyen yoktur bu iki yeteneği. Isabella Napolyon için böyle arkada destekleyecek, sağlamlaştıracak güzel bir komutan olduğunu düşünüyorum ben işin gerçeği. Test etme imkanım olmadı ama yazılanlara baktığımda, yeteneğe baktığımda ben bu komutanın yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Burada Maraşel kasanlar için bence alın dursun. Hem de hem kılıç hem okçu. 몸싸움 자유롭게 뜻을 전하고 Göç için başka ne var? Era 26'da kılıçlardan. 26'da ne var bakayım abi kılıçlarda? Ordun. Ha burada evet. Ona göçle transfer olacak. Öf 75,6 milyon. Yani çılgın bir komp da burada. Bu kale arkadaşlar göçle beraber 10'a gidiyor. Era 10'da olacak. Yani 10 bayağı bir güçlenecek. Daha da göç alacaktır. Dediğim gibi böyle ilk 4 bence net olaraktan kafamda şu anki listeye baktığımda
aktifliği de baz alarak 13, 17, 10 ve 91 arasında görüyorum. 10 da bu listeye çok yakın ama aktif kale sayısını biraz daha arttırmaları gerek diye düşünüyorum. Fakat hani KVK'da denk geldiğinde sadece şehir savaşı olduğu için çok zorlu bir rakip. Kazanma ihtimali de bence var mı? Var. Yani nasıl futbolda derler ya, top yuvarlaktır. Her şey olabilir. Ama sonuçta Steeler neydi şey? Yıldız Hanedanı biliyorsunuz aktifliği de baz alan bir şey. Ki şu anki durumdan da görüyorsunuz. 88, bu az önce saydığım 5 çağın çok gerisinde olmasına rağmen sıralamada ikinci sırada. O yüzden 10 aktif kale olmadan hanedanda ilk 3'e girip böyle seviye atlaması, şey yapması çok zor olacaktır. Göçle güçlendirebilirsiniz ya da mecbur yok deyip gidebilirsiniz. Şu anki baktığımızda 11 zaten beşinci sırada. 9'a baktık mı hatırlamıyorum. 9'a baktık ya. 9'a ben orta zayıf demiştim. Niye öyle dedik? Adamlar bu sırada ama demek ki güçsüzdü. Evet. Yani mesela bak, burası da sıralamada. Bu ne demek? Aktif oyuncu sayısı çok fazla ama güçlü kaleleri o kadar yok. Yani buraya da mesela orta düzey oyuncular düşünebilir. Burada kendini yer edinebilir. Burada çünkü şey de var. Aktif oyuncu da olduğu için sıkılmaz. Ama güçlü mü? Bence değil burası. Zaten bir tane ittifak var. Diğer 2, 3 falan hep bizim mesela ittifaklara göre beşinci, 6. ittifakımız oluyor yani. Bak, yani çok fark var. Ki bizde de şu an hani biraz desteklenmiş halde ana ittifaklarımız şeyi. Seçiminizi bence mutlaka buraya bakın. Hangi era daha aktif, hangisi daha kötü? Evet, kağıt üstünde güçlü duruyor olabilir ama gittiğinizde aktif oyuncu yoksa hüsranla karşılaşabilirsiniz, üzülebilirsiniz. Ha bak, mesela Blaze bırakmış yatırımı. Dediğim gibi 9'u zaten orta zayıf demiştik. Buradaki sıralamadan bağımsız. Hani buraya da çok aldanmadan mutlaka yorumları dinleyin baştan arkadaşlar. 9 için orta zayıf dediğim çok önermiyorum. 9'a gideceğine 10'a git abi. Onu net söyleyeyim. 42 çok güzel. Türk bir de. Zaten bak, adam patlatmış TR'yi. 42'yi bu arada bayağı beğendim gerçekten. Bir de 27 vardı. Buradaki aktiflikte de 13. sırada. Hemen onun altında. Ve yine Türklerin çok olduğu arkadaşlar. Ama birazcık burayı Koreliler ele geçirmiş gibiydi. Ama Türk var mı? Var. Hem de güçlü Türkler var mı? Var. Korelilerle nasıldır bilmiyorum. İzleyen varsa burada yorum yapabilir. Göç almak istiyorlar mı? Etmek mi istiyorlar? Onu da bilmiyorum. Ama irtibata geçip 27 ile de konuşabilirler. Burada da çok fazla Türk var. Oturmuş bir düzenleri var. 3 tane ittifak var. Aktif sayısı fazla buranın da, zaten şeyden de görüyorsunuz, sıralamadan. Savaşlarda gayet güzel iş yapacaklar mı? Yapacaklar. Onun dışında notlarımıza baktığımda 14 dedik. Ama 14 dediğim gibi burada hani yük olanlar da var. Yani mesela bu adamı bir yere koyduğunda buna göre rakip geliyor ve olmuyor. Şöyle göstereyim. Krallığın birincisi Erdem'de 24. Yani şaka değil. Krallığın birincisi Erdem'de 24.'sü.
Fikret kadar Erdem kasmış. Arada 200 milyon kale farkı var. 200 milyon bak. Bunun iki katı gücü var ama Erdem'de o kadar. Yani insan olarak iyi olabilir tabii ki hani mesela sevebilirsiniz ama oyun açısından baktığında küffet mi? Küffet. Onu net olarak söyleyeyim. O yüzden 14'ü bilemiyorum. Yani o göç eder mi etmez mi kalır mı kalmaz mı? Tabii ki göçle bir de değişecek bazı dengeler. Mesela işte 10 güçlenecek. Karate'nin bize gelme ihtimali de var gibi ama 17'den de gidenler olacak gibi. Mesela bizim orta düzey oyuncularımız gitmeyi düşünüyor. Hani burada kendine bir yer bulamıyor. Onlar giderse ne olur? 13 göç alacak mı, edecek mi onu da bilmiyorum. Zaten baktığımızda şurada ittifak sıralamasında yani e, bir yerde bir patlak var arkadaşlar. Şurada hani Van ekibinin 40. olması normal bir şey değil ya. Yani hani eski krallık 40'tan bahsediyorum. 40'ı beğendikleri için mi bilmiyorum ama hani bu normal değil. Demek ki burada bir problem var. Aktiflikte bir problem var yani. Aktif oyuncu sayısını gösteriyor çünkü burası. Katkıyı gösteriyor. Bilmiyorum. Zaten hani fil de şu an 3 milyar, 3,5 milyar puan farkı var. Onun dışında baktığımda 31 sanki var mıydı? 91'e bu arada önermem çünkü full yabancı. Bir anlaşmazlık olduğunda kalenizin sıfırlanma ihtimali çok fazla. Bir problem olduğunda. Oyundaki çeviri tam çalışmıyor, düzgün çalışmıyor. Korelilerle ya da Çinlilerle ya da Tayvanlarla sizin sohbet etmeniz ciddi anlamda biraz zor. Çünkü onlar İngilizce de o kadar konuşmuyor. Kendi dillerini konuşuyorlar. O yüzden biraz problem olabilir. 31 hakkında da bir şey demiştik. Yani hani düşünen varsa gidebilir. Burası da böyle orta düzey yine düşünülebilecek bir krallık arkadaşlar. Aklımda kalan bunlar benim. Evet arkadaşlar, yani dediğim gibi şeyde bırakırım ben link. Oradan iletişime geçip yorum da atın mutlaka. Hani videoyu izledikten sonra göç düşünen arkadaşlarım kale gücünü ve şu anki erasını yazsın yorumlara. Oradan toplayıp ona göre önerilerde bulunuruz. Ona göre bir grup kurulup paylaşılır. Hani şu eraya gidebilirsin diye. Mutlaka videonun bu sohbet çünkü gidecek arkadaşlar. E, Yayınla beraber akan bir şey bu sohbet. Oraya yorum atın. Hatta şöyle ben bir yorum sabitleyeyim. Onun üstünden şey yaparsınız. Gittikten sonra yayını bitireyim arkadaşlar. Era 26'ya da selam olsun buradan. Hepinize izlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben zaten şimdi yorum olaraktan sabitleyeceğim bir tane. Siz de mutlaka göç düşünüyorsanız yazın. Göç alacak olanlardan da bir kişinin yazması yeterli. Örnek veriyorum. O Oktay abi yazacak. Diyecek ki Era 10 işte göç bekliyoruz. Hani şu kale aralığı olursa daha iyi olur gibi mutlaka belirtirse daha sağlıklı bir iletişim olur. Kalkıp da 50 milyon kalenin mesela bence Era 10'da işi yok. O yüzden doğru, mantıklı, akılcı karar verelim. Göç kıymetli arkadaşlar.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Herkese iyi geceler, teşekkürler. Hepinize şuradan kalpler de gönderiyorum.